Merhaba sevgili takipçilerim. Satürn ve Neptün'ün bu tarihi özel kavuşum anına 0 derecesinde Koç burcunda kavuşum anına hoş geldiniz. Haritalarınızda sizler için acaba neyi sembolize ediyor? Hangi konular kapanacak ve hangi yeni döngülere giriyor olacaksınız? Bu Satürn ve Neptün'ün çok özel kavuşumu tarihe baktığımızda çok önemli gündemlere ışığını tuttuğunu görüyoruz. Tabii ki şu anda Koç burcunda, zodyağın birinci burcundan başlayarak adeta o büyük çemberi tamamlayıp tekrardan başarı döndüğünü gösteriyor. Bu adeta bir kozmik sıfırlanma, kozmik yenilenme, yepyeni bir dünyaya geçişi sembolize ediyor. Peki sizin haritalarınızda hangi noktalara gelecek? Şimdi tarihe şöyle kısaca baktığımızda Berlin Duvarı'nın yıkılışı, Amerikan bağımsızlık savaşları pek çok konuda önemli vurgusu olduğunu görmekteyiz. Charles Darwin'in, Abraham Lincoln'un haritalarında da önemli bu kavuşumun etkilerini Balık burcunda görüyoruz. Peki sizler için bu yankılı, tarihte önemli olaylara gündem getirmiş olan bu kavuşum ne anlama geliyor? Şimdi kısaca bakalım Satürn aslında hayat sınavlarımız dediğimiz yaşamdaki tüm derslerimizi getiren, insan yaşamı ömründe 80 yılın içerisinde yaklaşık 30 yılda tamamladığı döngüleriyle önemli noktalarımıza teğet geçen etkileriyle bize etki etmekteydi. Peki Neptün'le beraber burada yepyeni kapıları aralayacak, sınırlarımızı, blokajlarımızı karmik ve kadersel etkilerde önemli değişimler, dönüşümler ve yeni başlangıçlara doğru hareket ediyor olacak. Biliyorsunuz 2025 yılında Balık burcundaki bu kavuşum karmik kadersel tüm döngüleri kapatarak, tamamlayarak, bitirerek tamamlamıştı. Her biliyorsunuz doğum anında yaşanılan sancıları sembolize ediyordu. Peki bu doğum anı sonunda ne olacak? Elbette yeni bir düzen, yeni bir sistem kurulacak. Hepinizin hayatına bu sistemin bolluk bereketle gelmesini diliyorum. Biliyorsunuz Satürn 30 yıllık döngüler demiştik. Neptün ise en uç sistemde tabii ki bu döngüyü 165 yılda tamamlayacak. Diyeceksiniz ki bu 165 yılda kim öle kim kala? Lütfen böyle düşünmeyin. Çünkü sizlerin yaşamda bıraktığı iz, enerji ve astroloji tüm kadim bilgilerde ölüm yeniden doğum anlamına gelir. Bir tamamlanma yeniden başlangıcı sembolize eder. Siz ve akrabalarınız, yakınlarınız, çocuklarınız, torunlarınıza devam eden enerji sisteminin geçişini anlatır. Tabii ki bu olaylar yalnızca içsel olaylar değil. Yaşamda ruhsal olarak yaşadığımız her döngü aslında dışarıya yansıttığımız bu büyük sistemdeki yerimizi de belli ediyor. Öyle değil mi? Şimdi arkamda size çok güzel şurada bir ağaçla beraber sunum yapmak istedim. Çünkü bu ağaç 165 yıllık bir ağaç. Bu da 160 yıllık bir meşe ağacı. Tarihi bir ağaç. Tarihi bir ağaç gibi önce doğuyoruz, köklerimizi ve yeryüzüne, gökyüzüne doğru açılan bir enerjiyle yaşıyoruz aslında. Öyle değil mi hepimizin hayatında? Evet, şimdi hep beraber dilerseniz burcunuza, yükselen burcunuza göre bu kombinasyonlar neler getiriyor şöyle bir bakalım. Ve elbette eklemeden edemeyeceğim. Satürn-Neptün kavuşumunun detaylı tarihe bakış haritalarla beraber araştırıp yerleştirip düzenlediğim yazım, uzun yazım ve burçlara göre olay yazınızı tabii ki www.zodyakhabercisi.com sitemden de bloğun içinde yazıyı bulabilirsiniz. Sevgili astroloji severler, astrolojiyle çalışanlar, astroloji öğrencileri ve değerli arkadaşlarım buradan da bana geri dönüş yapabilirsiniz yine mailime ve notları oradan da bulabilirsiniz. Satürn ve Neptün kavuşumu Koç burcunda hayallerini gerçeğe çevirmek için çalış diyecek sevgili koçlar. Özellikle sizin için Koç burcunda 0 derecede sizler ateş elementi insanlarsınız. Ateşin güzel enerjisi, çocuksu enerjisi, bir ateşe yanma diyemezsiniz. Hızlandıran, girişimleri ortaya koyan ve tabii ki liderliğiyle ön plana çıkan etkileriyle sizin birinci evinizden giriş yapıyor olacak bu kavuşum sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Hayallerinizi gerçekleştirmek, hedeflerinize, konulara yönelmek için azminizi çok güçlendirecek.
Şimdiye kadar düşündüğünüz, kurduğunuz hayaller, hatırlayın 2025'te pek çok geçmiş konuyla ilgili bir sürüncemede kaldı olaylar. Belki biraz köşeye çekildi, belki biraz aksadı, istediğiniz gibi gitmedi. Şimdi 2026 yılından itibaren bu 30 yıllık süreç içerisinde size yepyeni başlangıçlar yapacak. Özellikle Mars 2026 yılında retro değil. Tamamen tüm eyleminizi, girişiminizi, öncülüğünüzü, hareketinizi ön plana koyabileceksiniz. Burada tabii ki kritik anlar var. Onları da size belirtiyor olacağım. Lütfen eyleme geçerken sabırsız, aceleci, üstünkörü hareket etmemeye, bir anda o ateşin yanan enerjisi gibi tabii ki orayı dengelemeye özen göstermenizde fayda var. Buranın altını çiziyor olacak özellikle Satürn ve Neptün kavuşumu. Satürn sizlere evet sana sınırlar getiriyorum diyecek sevgili koçlar. Çalışacaksın, daha çok çalışacaksın. Belki her şeyi tek başına yapacaksın. Belki de kendi ipini kendin keseceksin. Kendi yemeğini kendin kuracaksın. Kendi sistemini kendin kuracaksın. Ama Neptünle beraber ilham aldığın, motivasyon, yapmak istediğin konular bunları sana genişleteceğim der ve yeni çevreler, yeni hedefler buradaki insanların yaşamına alacağım der. Çevrendeki kişiler yenilenecektir. Arkadaşların ve yakın çevrende güzel destekler sağlayabileceğin yeni bir döngünün en başında olacaksın sevgili koç. Yazmalı, konuşmalı, size ilham veren, bağımsızlığınızı ve özgürlüğünüzü ön plana çıktığı bu süreçte bu yeteneklerinizi ön plana çıkartmanızı istiyor. Önünüze gelecek durumlarla ilgili, kişilerle ilgili her türlü konuşmayı, anlaşmayı burada liderleriniz ve öncülüğünüz ön plana çıkacak. Yılın başına bakıyoruz, oldukça güçlü değişimler başlıyor. Hızlı toplumsal etkilerle beraber oldukça yoğun bir döneme giriyorsunuz. Tabii ki yılın başında özellikle Şubat ve Mart'ta başlayacak olan bu döngü startı bağımsızlıklar, isyan ve bazı durumlarda sizi yükselten noktalara çekebilir. Burada arkadaş ve sosyal ortamlarda güzel bağlantılar, ortaklı noktalar bulabileceksiniz. Bunları kullanabilirsiniz. Nisan ayı tabii ki sizin ayınız sevgili koçlar. Birinci evinizde çok yoğun bir koç sterlium oluşmaya başlayacak. Önceden söyleyeyim, Nisan ayı zorlu bir ay. Evet, enerjiniz çok yükseliyor, azminiz, motivasyonunuz çok yükseliyor. Adeta bir mıknatıs gibi pek çok konu kendinize çekeceksiniz. Ancak burada diyecek ki size Satürn ve Neptün seçimlerine özen göster. Çünkü bu seçimler kalıcı olarak bir şeyleri tamamen değiştirmeye başlayacak. Ve Satürn Koç burcunda retro yapacak. Bu retro süreci tam 26 Temmuz'da başlıyor. 10 Aralık'a kadar sürecek. Bu süreçte kararlarınızdan vazgeçebilirsiniz sevgili koçlar. O azminiz, o çalışkanlığınız, motivasyonunuz evet devam edecek ama bazı şeyleri de diyeceksiniz ki Satürn'ün burada retrosuna başladığı sürece hayal ettiğim şeyler de tam da aslında istediğim gibi değilmiş, tam da bana göre değilmiş diyebileceğiniz bir noktada olacaksınız. Siz sevgili koçlar ve yükselen koçlar, burada lütfen azminiz, motivasyonunuz, stratejinizden vazgeçmeyin. Biliyorsunuz bu retro süreçleri Satürn sadece odak noktanızı netleştirmek için bir süreliğine yavaşla der. Buradaki problemleri, kişileri, hayalleri askıya alarak aslında gerçek niyetlerinizi keşfedeceğiniz bir süreyi aralıyor olacak. Lütfen bu süreyi güzel bir şekilde değerlendirebileceğinize inanıyorum. Tabii ki bunlar genel yorumlar. Lütfen bunların genel yorum olduğunu ve harita özelinizde tamamen farklı noktalara da geçebileceğini unutmayın. Bunlar tamamen %50 olarak anlatılan durumlar. Haritanız %80'i verir. Ve tabii ki Ekim, Kasım, Aralık ayına baktığımızda Satürn-Neptün kavuşumları bu ateşin yükseldiği 2006 yılında, tabii ki siz de 2026 yılında ateşin yükseldiği önemli burçlardan bir tanesiniz ve bu olayları fırsata çevirebilecek güçlü etkileriniz olacak. Çalışmalarınızı arttıracak, daha olumlu bir sürece doğru geçiyor olacak. Sahneye çık diyecek, yaratıcılığını göster, üretkenliğini göster, zorlu engellere rağmen çalışmalarını olumlu şekilde kullanabilirsin der sevgili koçlar. Ve 2026 yılının sizler için söylediği önemli bir noktada şu Satürn-Neptün kavuşumu. Ne için, nasıl karar verdiğinizin önemi artıyor. Seçimlerinizin önemi çok artıyor. Bu seçimler geri dönüşü olmayacak önemli başlangıçları imza atacak. Bu yola, seçtiğin yola iyi odaklan diyor Satürn ve Neptün. Çünkü hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçen bir kozmik göksel büyük oluşum var ve seni destekleyecek. 2026 Koç burcu Satürn ve Neptün'ün size olumlaması geliyor şimdi de. İnancımı güçlendiriyor, hayallerimi gerçekçi adımlarla inşa ediyorum. Doğru zamanda,
doğru kararları cesaretle alıyorum ve ilhamımla yola devam ediyorum. Ben eyleme dönüştürüyorum. Ben birinci burcum, ateş elementiyim. Hayallerimi gerçekleştirmek için buradayım diyor. Güzel bir yıl diliyorum. Bu Satürn-Neptün kavuşumu size bolluğu, bereketi ve harekete geçtiğiniz her konuda arttırarak kat be kat gelsin. Sevgi ve selamlarımla. Merhaba sevgili boğalar. Evet, Satürn-Neptün kavuşumu sizler için bu 30 yıllık süreçte en yakın olarak nasıl etkileyecek? Satürn ve Neptün sizlerin 12. evinizde girecek. Dinlen diyecek. İyice arın. Yeni bir konuya başlamadan önce içindeki o azmi ve motivasyonu, ilhamı yeniden yarat. Burada karşına çıkan olaylarla ilgili en derin bilinçaltı konularında kendini yeniden oluştur diyecek. Sevgili boğalar, 12. evinizdeki Satürn-Neptün kavuşumu bilinçaltınızdaki köklenmiş kalıpları yenileyecek. Aileniz, sizi siz yapan tüm değerler üzerinde yepyeni etkiler içinde olacaksınız. Biliyorsunuz 2025'te öncelikle bir çevresel faktörler, hedefler, umutlar, arkadaş çevresi buraya bir elini atmıştı. Burada bazı elemeler yaptırmıştı size. Size bunları göstermişti. Şimdi artık diyecek ki yepyeni bir sen olacaksın. Geçmiş sınırlarını, bilinç altında tüm o köklenmiş kalıpları görüp, fark edip bunları yenileyeceğin, daha olgun, daha bilgece, daha iyi çözümler üreteceğin bir zamanda olacaksın. Kendinizle ilgili özel alanlar yaratabilirsiniz bu sürede. Belirli kişiler, belirli arkadaş grupları tamamen öz değerlerinizin içine dönüp orada yenilenen, filizlenen, yeni tohumlar atılan güçlü güzel bir enerjiyle baş başa olacaksınız. Venüs yönetici gezegeniniz 3 ile 14 Kasım'da retro yapacak. Venüs retroları çok fazla olmaz. Bu süre içerisinde her bir buçuk yılda 18 ay geri gittiğini biliyoruz. Evet ama 8 yılda bir aynı burçta tekrar eder. Ve bu süre içerisinde tabii ki sizin haritanıza baktığımızda genel yorum olarak para ikili ilişkilerdeki o sorunlar, beklenmedik etkilerin tekrar edebileceği ve tabii ki Venüs yönetici gezegeniniz her zaman bu şekilde çalışmayacağını gösterecek. Siz daha derinleşeceksiniz sevgili boğalar. İkili ilişkiler ve para konularında daha derinlere iniyor olacaksınız. Burada önemli çözümler, önemli farkındalıklar, yeni şartlara geçmeden evvel değerlendirme içinde olacaksınız. Tam Venüs retrosunun bu sırasında Satürn ve Neptünle beraber güzellik, bakım, lüks eşya, yurt dışı konuları, alım satım yapmak tam bu aralıkta olabildiğince dikkat etmek. İki kere değerlendirmek sizin için önemli olacak. Çünkü bu sürede dolandırıcılık, sahtekarlık, ikili ilişkilerde anlaşmazlık oluşabileceğini gösteriyor. Sadece bu aralık için Venüs'ün. Tabii ki bu Satürn ve Neptün kavuşumuna baktığımız zaman burada önemli derecede kendi şansınızı kendi yaratacağınız ve geçmiş olaylarla ilgili tamamen arındırdığınız, kendi şansınızı, bolluğunuzu, bereketinizi sıfırdan yeniden geliştirip yeni tohumlar atarak ortaya çıkartacağınızı gösteriyor sevgili boğalar. Çok güzel. Hem kendi bilincinizde hem de toplumsal alanda önemli görevlerde yer alacağınızı görüyoruz sevgili boğalar. Burada bazı şeyleri tamamen geride bırakıyorsunuz. Yepyeni bir sayfa açıyorsunuz. Yılın başında oldukça güçlü değişimler, kariyer, meslek, iş konularında önemli atılımlar yapabilirsiniz yılın başında. Üstleriniz, yöneticiler, iş dengeniz çok hareketli günlerden geçecek. Özellikle tabii ki 2025'i bıraktığımız Ocak, Şubat, Mart ayları içerisinde. Şubat'ta tam kavuşuma geçecekler. Bağımsızlık duygunuz, isyan duygunuz, yeni bir şeylere adım atma, yeni işler, yeni bağlar kurma arzunuz ve bunları değerlendirme gücünüz yüksek olacak. Tabii ki Nisan ayı çok zorlu sevgili boğalar. Nisan ayı tam 12. evinizde bir koç sterlimi oluşuyor. Geçmiş konular, geçmiş düşmanlıklar, geçmiş arkadaşlıklar, gizli olaylar, gizli düşmanlıklar, perde arkası işlerle ilgili çok aktif bir şekilde bunları görüp fark edeceğiniz, aydınlanacağınız da bir süre. Ancak burada tabii ki bu kişiler yaşamınıza zorluk çıkartabilecek bir Nisan ayından bahsediyoruz. Satürn Koç burcunda retro yapmaya başladığı sürede 26 Temmuz'la 10 Aralık sürecinde olacak. Tam bu aralıkta yine bilinçaltınızdaki o korkular, kaygılar
bunlarla yüzleşme verebilir. Biliyorsunuz Satürn hayat sınavlarımız, hayat derslerimiz, testlerimizi getiren gezegen, büyük baba dediğimiz, büyük öğretmen dediğimiz yerde. Ve burada tabii ki o hayat döngülerimiz içerisinde bu krizler, korkular, endişelerle baş ederek, burada parasal, aile ve yaşamımızda temizlikler getirerek, burada biraz durdurarak, dinlendirerek, yavaşlatarak yaşamdaki hedef ve niyetlerimizi bu temalara yerleştirmemizi isteyecek bizden Satürn. Bu aralıkta tabii ki işlerimiz yavaşlayabilir. Lütfen not alın. 26 Temmuz 10 Aralık sürecinde Satürn retro yapacak. Satürn retroları, Satürn geri gidiyor diye burada aksaklık yapmamazlık yapmaz. Buradaki işlerinizle ilgili ev, içsel yaşamınız, beklediğiniz para dönüşleri, yurt dışı konuları, belli konularda yavaşlamalar vermeye başlayacaktır. Bunları artık biliyorsunuz ve bilinçaltınızdaki bir korku endişelerle çok daha rahat başa çıkabileceğiniz bir dönemi sembolize edecek. Ve Ekim, Kasım, Aralık ayları. Ekim, Kasım, Aralık aylarında Satürn-Neptün kavuşumu ateş etkisi yine olumlu şekilde çalışmaya başlayacak. Evet 10 Aralık'a kadar süren bir retromuz var burada. Ancak burada Neptün'le beraber ve diğer gezegen kombinasyonlarıyla pek çok konuda pek çok olayı görüp değerlendirdiniz. Aksaklıklara, engellere rağmen yeniden şekillendirme ve değer kazandırma gücünüzün yüksek olduğu bir dönemde olacaksınız. Bu gerek iş, gerek aile, gerek ilişkilerle ilgili önemli farkındalıklarla ilerleteceğiniz yeni başlangıçları da sembolize ediyor. Evet yılın sonuna doğru birazcık daha aslında olayları daha net bir perspektiften, daha güzel bir filtreden geçirmeye başladığınız bir dönemi sembolize ediyor. Ve 2026 yılında Satürn ve Neptün'ün sizler için önemli mesajı en derin isteklerinizi yeniden yapılandırarak yepyeni bir sürece geçmeden önce çevrenizi ve kendi isteklerinizi de yenilediğiniz bir yılı sembolize ediyor. Ve bu geçmiş endişe ve korkularda lütfen motivasyonu kırmasına izin vermeyin. Bu zihinsel blokajları, bu engelleri kırdığınız bir yıl olacak sevgili boğalar. Ve 2026 Boğa burcu için Satürn-Neptün olumlaması geliyor sizler için. Geçmiş korkularımı sevgiyle bırakıyor, iç dünyamı arındırıyorum. Ve gerçek değerimin derinlemesine ortaya çıkması için yeniden konularımı inşa ediyorum. Bolluk, güven ve şifa hayatıma doğal bir akışla geliyor. Sizlere geldi bu olumlama 2026 yılında Satürn ve Neptün'ün bu güzel kavuşumu tüm bilinçaltı korkularınızı temizleyerek yurt dışı ve para işlerinde daha kalıcı, güvenli, bolluk ve bereket getiren yeni sistemlere vesile olsun diyelim. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili ikizler. Hoş geldin. Satürn ve Neptün kavuşumu Koç burcunda 30 yıllık süreçte sizleri nasıl etkileyecek ilk başta? Hadi gelin şöyle bir bakalım nasıl etkiler geliyor. Tam 11. evinize yerleşecek sevgili ikizler. Sosyalliğiniz, hedefleriniz, çevrenizde yenilikler artıyor olacak. Yepyeni çevreler, yepyeni iş ortamları, yepyeni umutlar, yepyeni hayallere doğru ilerleyeceksiniz sevgili ikizler. Biliyorsunuz Uranüs'te ikizlerde olacak. İletişiminiz, konuşmalarınız, yazma, çizme, akademik programlar, eğitimler bunların sürecine giriyor olacaksınız. Yepyeni çözümlerle pratik, zekice, çoklu konulara, pek çok olayın içinde kendinizi yeniden yarattığınız bir süreçte olacaksınız. Bazı şeylerle ilgili özellikle tabii ki burada Satürn ve Neptün'ün kavuşumu. Satürn sizlere diyecek ki evet bu arkadaş ortamlarını yeniliyorum. Şu anda tabii ki 2025'te balığın etkisiyle beraber bazı bağlarını kesiyorum. Bazı bağlar tamamıyla sizden uzaklaşıyorum ama senin hayrına bu bağlardan temizleyerek uzaklaştırarak çalışacağım. Çünkü sana yeni hayaller, yeni insanlar, yeni kapılar getireceğim der Satürn. Bunlara hazırlıklı ol. Kendine güven. Çoklu konularda pek çok konuya adım atmadan önce kendiniz için en iyi olanı bulup çıkart diyecek burada size Satürn. Ve Neptün'de tabii ki pek çok konuda toplum önünde sözcü olmanızı istiyor. Evet sözcü olmanızı. Ortaya çıkıp öğrendiğiniz bilgileri anlatmak, zorluklara rağmen yaşadığınız başarı ve sizi hızla geri dönüşleri olacak bir döneme geçtiğinizde sembolize ediyor Neptün. Hayallerinizi, ümitlerinizi güçlendirecek Neptün bu alanda ve ikisi birlikte yeni bir düzen sağlayacaklar. Bu koşullarda hayır demeyi öğren diyecek sevgili ikizler. Odaklandığın noktayı yükselt, sahneye çık ve konuş, üret.
Bunların geri dönüşü için sana ödüllerini sunuyor olacağım diyor. Ve yılın başında 26 Şubat'tan itibaren tabii ki yönetici gezegeniniz Merkür geri hareketine gidecek. Evet, bu çok sevmediğimiz bir durum. Ancak yılın ilk yarısında Merkür'ün size mesajları var. Burada geçmiş yıllarda edindiğiniz bilgiler pek çok geri dönüşü sağlamaya da başlayabilirsiniz. Özellikle Şubat ve Mart ayları zorlu. Kararlarınızı aceleye getirmeyin. Merkür de bu sırada retro yaptığı için özellikle duygusal pek çok konuda blokajları arındıracağınız bir süreçte olacaksınız. Hazmetmekle ilgili, kabul etmekle ilgili bir süreç başlayacak. Ve 29 Haziran'da Yengeç'te, 24 Ekim'de Akrep'te gerileyen Merkür, geçmiş pek çok konuda yaşadığınız problemli yapıları hem duygusal hem ailevi bu alanda tekrardan yenileyebilir. Ama siz bu problemleri tamamladınız, bu problemleri gördüyseniz burada yeni bir farkındalık, yeni dönüşler almaya başlayacaksınız. Çünkü Merkür ne kadar retro yapmış olsa da belli bir döngüyü tamamlayarak geliyor. Ve geçmiş yıllarda 2025'te özellikle aile, ev, çocuklar, parayla ilgili gündemleriniz varsa, burada bazı şeyleri fark edip aksiyon alıp bir takım arındırmalar gerçekleştirdiyseniz şimdi bu retroda sizleri ödüllendirecektir. Burada pek çok geçmiş konunun yeniden gün yüzüne çıkarak sizi sınayarak bu anlamda duygusal yönden hangi noktalarda harekete geçtiğini, hangi noktaları yapılandırdığını tekrar ettirecek. Bu geçmiş konular toplanma, toparlanma, geri dönüşler alabileceğiniz bir süreç. Bitmemişler döner, tamamlanmamışlar ortaya çıkan bir süre aslında sevgili ikizler. Sizler zaten bunu biliyorsunuz çünkü Merkür yönetici gezegeniniz. Yaşamınızın her dalında bu Merkür'ün her geri gittiğinde bu olayları yaşıyorsunuz. Gerek evinizdeki eşyalarla olsun, gerek ilişkilerle olsun, gerek kendi düşünce mekanizmanızda, kendi içinizde o geçmiş konuların yeniden yenilenmesiyle ilgili içsel bir dönüşüm zaten yaşıyorsunuz. Ve bu 2026 yılında tabii ki bu süreçte bu Merkür gerilemelerine dikkat etmekte fayda var. Ve 2026 yılında demiştik ya, yepyeni çevreler, yepyeni konular, yepyeni hedeflere dahil olacaksınız sevgili ikizler. Sahneye çık, fikirlerini paylaş, edindiğin bilgileri sergile ve bunlar senin bereketini artıracak diyor. Evet, kariyerde yeni işlere geçebilirsin. Kariyerde yeni olaylar, yeni kişiler, yeni meslek, yeni bir duruma geçiş yapabilirsin. Bağımsızlıklarının öne çıktığı ve bu süreçte özgür bir şekilde yapmak istediğin konuları üret diyecek size Satürn ve Neptün'ün bu kavuşumu. Hayallerin için harekete geç. Nisan ayı zorlu bir ay. 11. evinizdeki Koç sistemi çok güçlenecek. Yeni hedefler, evet, yeni arkadaşların içine sokacak ama aynı zamanda buradaki retro hareketiyle evet, bu yeni gündemler sana belli zorlukları da getireceğim der. Belli işleri kontrol edebilmek adına buradaki zorlukları görmeni isteyecek sevgili ikizler. Biliyorsunuz Satürn yaşam sınavlarımızı getiren gezegen. Buradaki pek çok yavaşlamalar, aksamalar, eksiklikler, projelerin tamamlanmaması, iş arkadaşlıkları, yeni yerleşeceğiniz yerdeki zorluklar diyecek ki ben seni geliştirmek için bu zorlukları çıkartıyorum. Bunları lütfen gör, niyetlerini tazele, azmini yukarıda tut. Fikirlerini burada temizleyerek tamamlayacağını gösteriyor sevgili ikizler. Ekim, Kasım, Aralık aylarında Satürn ve Neptün kavuşumları ateş elementiyle, zaten bu yıl çok ateş elementi hakim. Yine Plüton'da biliyorsunuz Kova'da, ateş ve havanın çok yoğun olduğu bir yıldayız. Tabii ki sizin işinize yarayacak. Bunları fırsatlara çevirmek size fayda sağlayacak. Yılın son günlerinde ise ateş elementinin etkisiyle özellikle yeni hedefler, yeni yerleşim alanları, yeni iş konularında yoğun gündemler içinde olacağınızı gösteriyor. Yeni ikili ilişkiler hayırlısı, bolluğu, bereketiyle gelsin. Ve 2026 yılı sizlere Satürn ve Neptün şunu söyleyecek. Yeni hedef, yeni yerlere geçireceğim seni. Umudunu yeniden filizlendireceğim. Ancak bunları gerçekleştirmek için yoğun çalışmalar içine sokacağım. Sıfırdan birçok şeyi sıfırlanacak hayatında diyor. Siz yıldız olacaksınız. Yıldızlar biliyorsunuz elmaslara dönüşmeden önce önemli bir yolculuktan geçerler. Testlere tabi olurlar. Ve sizler de bu yıldız elmasa dönüşme yolunda ilk keşiflerinizi yaptığınız yıl başlangıcı olacak. Çünkü 30 yıl ve 165 yıllık döngüyü tamamlıyor olacak sevgili ikizler ve yükselen ikizler. 2026 yılı ikizler burcu için Satürn Neptün olumlaması. Hedeflerin netleşiyor. Doğru çevreler, doğru insanlarla ilerliyorsun ve bilgini cesaretle paylaşıyorsun sevgili ikizler.
Eski yükleri bırakıyor ve yeni başlangıçlara güvenle adım atıyorum. Hedeflerim netleşiyor, doğru çevrelere ilerliyor ve bilgimi cesaretle paylaşıyorum. Eski yükleri bırakıyor, yeni başlangıçlara güvenle adım atıyorum. Güzel bir yıl olsun. Satürn-Neptün kavuşumu sizlere o güzel bollukla, bereketle yeni başlayacağınız konuları getiriyor olsun. Sevgi ve selamlarımla. Merhaba sevgili yengeçler. Nasılsınız? Satürn ve Neptün bakalım sizlere neler getirecek bu kavuşum 2026 yılı ve 30 yıllık ve sonunda 165 yıla tamamlayan bu döngünün hemen ilk başlangıcındayız sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Bakalım sizin için nasıl etkiler gelecek, nerelerden etkileyecek? Evet, sizin için 10. ev sevgili yengeçler. Evet, 10. evden geliyor. Satürn ve Neptün kavuşumu kariyer, toplum önündeki işleriniz oldukça fazla etki alanında olacaksınız. İş dengeniz, yapmak istediğiniz konular, bunlarla ilgili gündemleriniz artıyor olacak sevgili yengeçler. Evinizi değiştirmek, işinizde farklı bir işe geçmek, yeni konulara dahil olmak, şimdiye kadar sıkışmış olduğunuz tüm konularla ilgili yeni sayfaları açmak. Koç burcundaki bu yerleşim azminizi, işinizi, ev ve iş meseleleriniz arasında yepyeni bir döneme geçtiğinizi işaret ediyor. Çok şey öğrendiniz sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Bu zamana kadar çok şey öğrendiniz. 9. evde seyahat eden balık stelyumu artık 10. evinizdeki koça yerleşecek. Bu siz artık bir öğretmensiniz diyor sevgili yengeçler. 10. evdeki Satürn. Güçlüsünüz, lidersiniz. Yeniden bir konuya adım atmak gerekirse burada sıfırdan başlayacak enerjiniz var. Siz bir öğretmen olarak hedef ve isteklerinizi, zorlukları biliyorsunuz ve burada sizi ileriye taşıyacak olan konulara adım atmalısın diyor sevgili Satürn ve Neptün'ün kavuşumu. Burada elbette size zorluk getirecek. Satürn biliyorsunuz burada zorlukları getiren, bir takım mücadeleleri getiren, büyük öğretmen, büyük baba dediğimiz o en dış gezegeni sembolize eden ve yaşam döngünüzde her 30 yılda insan ömrünü 8'e ayıracak olursak burada her 30 yılda getirdiği kritik gelişmelerle gelişmeleri sembolize ediyor. Biliyorsunuz her şey kolaydan elde edilmiyor. İleri seviyeye geçmek için Satürn burada size bir güç verecek. Size liderliğinizi öne çıkartmak için şans verecek. Özellikle iş, eğitim, okul, hükümet, toplum önünde yaptığınız işler burada yapmak istediğiniz konulara geri dön çağrısı yapacak. Geri dön, hedeflerini canlandır, kendine, doğaya zaman ayır. Buradaki zorlukları yenmek için kendine gereken zamanı da ayırmayı unutma. Kendinizi büyüterek hedeflerinize odaklanmanızı isteyecek Satürn ve Neptün burada. Çok kuvvetli çalışıyor sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Diyor ki ileri gitmek için, hedeflerinizi yaşamda tutkuyla ortaya koyabilmek için yaşamdaki azmine, inancına, istikrarla başarıya ve sevgiyi inşa etme koşullarına geri dön. Bunları yapabileceğin bir yıl diyor. Hayal et ve harekete geç yılı. Evet sevgili yengeçler, oldukça kuvvetli etkiler alacaksınız. Burada şimdiden itibaren zaten biliyor olacaksınız, çalışmak, azmetmek, zorluklara rağmen devam etmek, bir öğretmensiniz, bildiklerinizi paylaşmak, topluma sunmak, değiştirmeniz gereken noktalardan kaçınmamak, bunlar size ileriye taşıyan hareketlerdir diyecek. Ve 2026 yılında ilk yarısında parasal, uzak yolculuklar, eğitimler, seminerler, yurt dışı işleriniz, hukuksal alanda gelişmeler köklü ve hızlı bir biçimde gerçekleşecek diyor. Verdiğiniz kararlarda destekleneceksiniz diyor. Evet, haritanız diyor bunları. Buradaki genel etkiler, Satürn Neptün'ün kavuşumundaki kombinasyonlar. Ateş yılındayız zaten. Ateş ve hava elementinin kuvvetli bir şekilde yaşama, adeta o ateş ve havanın biliyorsunuz ateş elementi hava ile birlikte coşar. Burada hızlı bir değişime geçeceğini anlatıyor. Bu değişim çoktan başlamış olabilir. Özellikle Aralık ayında balıktaki o inanç sisteminizde, hayat felsefenizi değiştirmekte tamamlamış olabilir. Şimdi artık 10. evde iş, aile ve meşgalelerinizle ilgili gelişecek gündemleri getiriyor. Ve Nisan ayı sevgili yengeçler, Nisan ayına çok dikkat.
Nisan ayı tam tepe noktanızda Koç stelyumu gerçekleşecek. Çok güçlü bir stelyum. Ev, aile, iş dedik, meşgaleler dedik. Önemli tartışmalar, gerginlikler, çelişkiler, yaralanmalar, pek çok konuda dikkat etmeniz gereken önemli bir ay Nisan ayı. Ve Satürn Koç burcunda retro yapmaya başlayacak 26 Temmuz. Evet, Temmuz sizin ayınızdır ve burada başlayacak hemen sonuna doğru Temmuz'u ve 10 Aralık'a kadar burada retro yapacak. Biliyorsunuz Satürn retroları gecikmeler, aksamalar demek. Satürn retroları biraz daha tabii ki retro yaptı diye etkisi azalıyor değil. Burada pek çok konuda o geçmiş konuların yeniden krizlerle ortaya çıkması demek. Elbette yeni konulara girmiş olabilirsiniz. Bu yeni konular yeni mücadeleler demek. Burada geriye dönüp inşa ettiğiniz konu neyse yeniden burada bir takım üst yöneticiler geçmiş durumlarla ilgili maaş, parasal döngülerle ilgili belli sınavlara tabi tutulacağınızı gösteriyor. Bu süreçte tabii ki Satürn size diyecek ki azminizi yitirmeyin, devam edin, ödüllerin büyüktür. Evet, Ekim, Kasım, Aralık ayları peki Satürn, Neptün ateş elementindeki olumlu etkilerle, olumlu 60'lıklar, seksilerle burada güzel etkiler almaya başlayacak. Retro dahi olsa yeni kariyer, meslek, yaşam burada çalışmalarınızı ve finansal anlamda kaynaklarınızda daha olumlu, akıcı bir süreçte ilerleyeceğinizi gösteriyor sevgili yengeçler. Ve 2026 yılında bu büyük kavuşum size şunu söylüyor. İş, yaşam ve hayatınız yenilenecek sevgili yengeçler. Para, finans, ev, iş tüm konular güncellenen bir yıl ve başlangıcındayız. Ta ki 165 yıl, 30 yıllık süreçte start verdiği yerdeyiz. O yüzden hayalleriniz için çok çalışacağınız ve ödülleri yılın ikinci yarısında alacağınız bir yıl olacağını gösteriyor. Ve 2026 yılı Yengeç Burcu için Satürn Neptün olumlaması. Kariyerimde korkularımı geride bırakıyor. Emeğimi yeni bir düzen kurmak için inşa ediyorum. Hedeflerime sabırla ilerliyor. Bereket ve başarıyı hayatıma güvenle çekiyorum diyorsunuz sevgili yengeçler. Bolluğu bereketiyle gelsin. Yepyeni sistemler, yepyeni oluşumlar, yepyeni işler. Bunlar size daha güzel, daha bolluk, bereketli kapıların açılmasına vesile olsun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Nasılsınız? Evet, Satürn ve Neptün'ü yapıyoruz. Satürn, Neptün 30 yıllık hemen başlangıç süreci 2026'da başlayacak, çok önemli ve akabinde 165 yıla tamamlayacak bir döngü sistemine girdik. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım sizler için nerede başlayacak sevgili aslanlar? Evet sevgili aslanlar, sizin için tam 9. ev. Satürn Neptün kavuşumu uluslararası işler, yaşam felsefeniz. Yaşam felsefenizi yeniliyorsunuz, geliştiriyorsunuz. Yeni konulara, yeni keşiflere, yeniden inancınızı güçlendirdiğiniz, inşa ettiğiniz bir süreçtesiniz. Bakış açınız çok değişiyor. Pek çok konuda farklı konulara azminiz ve motivasyonunuzu, yaşam sevincinizi yükselterek ilerleyeceksiniz. Sizi siz yapan meseleler, yaşam felsefenizi yeniden inşa ettiğiniz yepyeni düşünceler, eğitimler, yeni hedefler, belki bir iş yapmaya karar verdiniz, onunla ilgili eğitim sistemlerine girmek, yurt dışı konularıyla bağlantı sağlamak, yepyeni hayaller ve düşünceler içine gireceğiniz çok olumlu hayal et ve harekete geç noktasında sizin azminizi, ilhamınızı, özellikle manevi duygularınızı çok yükselten bir noktada hareket edecek. Sevdiğiniz işler, sevdiğiniz kişiler, kararlarınız, tercihleriniz artık hepsine farklı perspektiften bakarak o geçmişte sizi zorlayan, yönelten, zorlayan, baskılayan, korkutan noktalardan sıyrılarak yeni dünya düzenlerine geçiş yaptığınızın ilk yılı 2026 olacak. Hiçbir şey kontrolünüz dışında gerçekleşemez gibi bir algı yaratabilir aynı zamanda sevgili aslanlar. Ben buna karar verdim, yapacağım. Çünkü siz Ateş burcu elementisiniz zodyak kuşağında. Tabii ki Koç da Ateş burcu. Yayda da zaten bir ateş enerjisi var. Burada önemli bir ateş ve hava elementi yılından geçiyor olacağız. Özellikle ateş yılının çok arttığı. Bu da sizde kontrol gücünüzü çok yükselten, ilhamınızı yükselten, motivasyonu yükselten ama aynı zamanda tabii ki Neptün'le beraber bir illüzyon yaratabilir. Bu özellikle geçmiş yıllarda
Parayla ilgili sınandınız. Parayla ilgili meseleler, parayı elde tutmak, parayla ilgili endişeler, korkular, parasal konulardaki veya geçmiş yakınlarınızda sevgi bağlarınızı kaybetmek, gerçekçi olmanızı isteyecek burada Satürn ve Neptün. Evet, bunları yaşadınız ama artık yeni sistem kurmak, yeni hayaller kurmak, yeni manevi yönden gücünüzü tamamlamak ve tekrar inşa etmek üzere hareket ediyor olacak. Evet, bu tabii ki yaşadığınız durumlar, kendi yaşamlarınızda ölümler, kayıplar, büyüklerinizin kayıpları yaşamda pek çok kişi geçen yıllarda ölümler yaşadı. Burada siz de içsel olarak bu ölümleri, korkuları, endişeleri ve kaygıları artık bunlardan sıyrılarak dokuzuncu eve gidecek. Bu belki de kendi içsel olarak da bir ölümünüzü sembolize ediyor olabilir. Burada şimdi kendi içsel ölümüm ne demek? Bazı noktalarda sizi artık çok yoran, size işinize yaramayan, sizi baskılayan, duygusal olarak sizi sizden alan konulardan sıyrılmak da demek. Evet, bu da bir ölüm anıdır. Ama astrolojide ve pek çok dinde hiçbir ölüm, biliyorsunuz Kur'an'da da ölüm değil, yeniden başlangıç. İnsan tekamülü, yeniden sınanarak dünyaya geleceksinizdir der. Tabii ki bu konuda ilhamınız çok yüksek. Geçen yıllarda bu konuyla ilgili zaten derinlemesine içsel konularda içselleştirip bunların en derin noktasına kadar yaşadınız. Şimdi 2026'dan 30 yıllık 165 yıla yayılacak. Bakın, 30 yılda başlayacak maddesel dünya, somut kararlar, bunlarda ilham, motivasyon, adeta diyeceksiniz ki hayal etmek, hedef koymadan hiçbir değer elde edilmez. Bunları başlatacak bir yıl olacak. Sizi sınırlayan gelecek hedefleriniz üzerindeki o geçmiş endişeleri temizlediğiniz, tamamladığınız ve kontrolü ele alarak yeniden inşa ettiğiniz bir süreçte olacaksınız sevgili aslanlar. Uzaklara yolculuk olabilir. Yurt dışı yolculukları olabilir. Yine işlerinizle ilgili yeni hedefler olabilir. Hayal et ve harekete geç diyecek bu yıl. Yılın başında para ve kayıplarınız demiştik ya, ölümler, geçmiş, ailenizle ilgili meseleler, miras, toprak. Bunlarla ilgili yeniden bir düzenleme yapabilirsiniz. Yine tabii ki kişiler, eşiniz, tüm ilkili ilişkilerde köksel önemli geçişler yapacağınız hemen yılın başını sembolize ediyor. Burada tabii ki Aralık ayında biliyorsunuz balıktan bir geçişi vardı. Bu balıkta yine para, korkular, endişeler vardı. Buradan yılın başında önemli hızlı bir geçiş alacaksınız. İkili ilişkiler, yeni eğitimler, yeni konular, yurt dışı hedeflere, işinizle ilgili bir takım gelişmeler, önemli bilgi akışı içerisinde olacaksınız. Tabii ki burada davalar, mahkemeler olanlar varsa Nisan ayına çok dikkat sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Nisan ayında yabancılar, davalar, mahkemeler. Bu ayda zorlu bir ay olacak. Dokuzuncu evinizde Koç sterlinumu yerleşiyor olacak. Parasal kaynaklarınızla kontrolü sağlamak, gerçekçi ve birçok hedefte artık bir şeylerin ortaya çıkmasıyla sizi zorlayan mücadeleci bir aya işaret ediyor. Bu aya lütfen dikkat. Ve Satürn Koç retro hareketine geçecek. 26 Temmuz'la 10 Aralık sürecinde Satürn Koç'ta retro yapacak. Bu yeni başladığınız konular her neyse, yolculuklar, hedefler, eğitimler, akademik konular, toplantılar, seminerler, uzak akrabalarla ilgili yeniden bağlar kurmalar, bunlarla ilgili miras, toprak da dahil olmak üzere pek çok noktada işler yavaşlayabilir der, aksayabilir der. Çünkü Satürn'ün retroları biliyorsunuz o büyük dersler getiren gezegen retro yaparak karar verdiğiniz konularda sizi yavaşlatarak, aksatarak niyetinizi netleştirmenizi isteyecek. Kendinize inancınız, sevgili aslanlar, siz kalbi sembolize ediyorsunuz. Kendinize inancınızı, kalp gücünüzü korumak, burada yola devam etmenizin önemini vurgulayacak. Burada yavaşlayarak aslında pek çok işin, aksayan durumun, engellerin farkındalığını arttıran bir süreçte olacak. Ekim, Kasım, Aralık ayları. Evet, Satürn ve Neptün'ün bu ateş elementindeki kavuşumu diğer ateş elementine geçmiş olan gezegenlerle beraber özellikle Jüpiter de Aslan'a geçecek sizin burcunuza, çok güzel. Yılın hemen ikinci yarısından itibaren size zaten orada güzel etkiler vermeye başlayacak. Hedeflerinizi büyütecek, fırsatlar getiriyor olacak sevgili aslanlar. Yılın ikinci yarısı sizler için çok daha olumlu. Satürn burada retro yapıyor olacak ama çalıştın, çabaladın, ödüllerini getiriyorum diyecek yılın ikinci yarısından itibaren.
büyüttüğünüz konular. Burada tabii ki çok fazla konuya dağılma söz konusu olabilir. Yine de yükselişe geçtiğiniz, para ve hedeflerinizle ilgili geleceğe yönelik atımları yaptığınız, zorluklara rağmen üretkenliğinizin devam ettiği yılın ikinci yarısında olacaksınız. Zaten 2026 ateş ve hava demiştik. Satürn ve Neptün size mesajı, geçmiş olduğun yolculuklarda aynı kişilerle aynı şekilde devam edemezsin diyor sevgili aslanlar. Yeni konulara, yeni yatırımlara aynı riskler üzerinden kuramazsın diyor. Önce kendine inanmadan hiç kimse sana inanmayacak der. Evet, böyle bir 2026 yılı. Evet, 2026 yılının genine baktığımızda uzak yerlere yolculuk, eğitim, yeni hedefler gerçekleştirmek, azimle çalışacağınız bir yılı sembolize ediyor. En önemlisi kendinize inanarak ilerlemek çok çok önemli olacak. Ve 2026 yılı Satürn-Neptün olumlaması sizler için geliyor. İnancımı yeniden inşa ediyor, cesaretle ufkumu genişletiyorum. Kendi gücüme güveniyor, uzak hedeflerime azimle ilerliyorum diyor. Evet, telefon çalıyor. Satürn, Neptün telefonu çalıyor sizler için sevgili aslanlar. Kendinize güvenin ve harekete geçin. Yılın ikinci yarısı gerçekten olumlu olacak. Sevgi ve selamlarımla. Merhabalar sevgili Başaklar, hoş geldiniz. Satürn-Neptün kavuşumu bu 30 yıllık hemen süreçte sizleri bakalım nasıl etkileyecek. 2026 yılından itibaren başlayacak ve Neptün'le beraber 165 yıllık döngüyü tamamlıyor olacak. Dille kolay dediğimiz, evet, yaşam çemberimizde belki tamamlayamayacağımız ama bu süreçte kendi yolculuğuna devam eden noktada olacak. Satürn ve Neptün'ün bu tarihte hiç görünmemiş kavuşumu sizler için tabii ki tam 8. evinizde olacak sevgili Başaklar. Evet, Satürn Neptün kavuşumu gizemli, okült konular, derin konular, bunlara çekiliyor olacaksınız. Yaşamınızda, özellikle tabii ki bireysel hayatlarınızda parayla ilgili konular, eşinizin parası, ailenizden gelecek paralar, tüm parasal kaynaklarınızla ilgili önemli bir etki alacağınız yıla işaret ediyor Satürn ve Neptün'ün buradaki kavuşumu. Dışarıdan gelen paranızı yönetmek, parayla ilgili mevzular. Tabii ki Satürn bu alanda biliyorsunuz aslında sınırlanmalar, zorlanmalar ve mücadeleler demek. Burada tabii ki tüm bu konularla ilgili parasal, bankayla ilgili konular, bunları yeniden düzenleyeceğiniz, derleyeceğiniz, derin görünmeyen pek çok konunun içine ineceğiniz bir yılı sembolize ediyor sevgili Başaklar. Sizler düzenleme, organizasyon, analitik zekası yüksek insanlarsınız. Tam dış kaynaklarla ilgili olan olaylarla ilgili derinlemesine pek çok konuda başlangıç yapacağınıza bir yıl işaret ediyor. Paranızı arttırmak, bolluk getirmek, dışarıdan paranızı geliştirmek, bunlarla ilgili yoğun gündemler, yoğun çalışmalar içine çekileceksiniz. Bu yıl bu kavuşum özellikle Neptün'le beraber para konularında gerçekçi yaklaşımlar içinde olmak, kontrolü sağlamanız gereken bir yıl olduğuna işaret ediyor. Parayla ilgili çalışmalar demiştik. Paranızı geliştirmek, yeni gruplara, yeni konulara girerken hayal ettiğiniz zenginlik Neptün'ün etkisiyle ferah ve gelişimi sağlamak için çalışacağınız bir yıl başlangıcı olacak. Bu dönem çalışacağınız her konu yolun başında olduğunuzu sembolize ediyor. Hayal ettiğiniz noktaları taşıyabilmek için o en derindeki değişim ve dönüşümleri yaşayacağınız bir yılın sembolize eden Neptün ve Satürn Koç geçişi alacaksınız. Para konularında riskli konular. Burada gerçekleşeceğiniz yeni bağlantılar. Burada kontrolü gerçekçi kalarak hedeflerinize ilerlediğiniz bir yıl olacak. Adeta bir matematik mühendis ustası gibi başında tüm riskli durumları, kar zarar hesap işlerini yapacaksınız. Tabii ki diğer anlamda, manevi anlamda da 8. ev değişimler, dönüşümler evidir. Klasik astrolojide ölüm evi olarak geçer. Evet. Ama burada aynı zamanda endişe ve korkuları da sembolize ediyor. Satürn ve Neptün'ün buradan geçmesi, bu yıl sağlıkla ilgili problem mi yaşayacağım?
buradaki takıntılı durumlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü burada yine dediğimiz gibi endişe ve korkuları da sembolize ediyor. Bunlardan arınacağınız, geçmişte özellikle ikili ilişkilerle, hatırlayın Satürn balıkta, ikili ilişkilerle sizi çok yordu. Burada yeniledi, belki ayrılıklar getirdi. Bazı konularda ortaklı çalışmalarda zorlanmalar getirdi. Şimdi artık para konularına yön alacak. Dışarıdan gelen kaynaklarını gör. Burada gerçekçi davran, hesabını kitabını gerçekçi olarak yap diyen bir noktada hareket edecek ve bunları yaptığın zaman hayallerini gerçekleştirmemek için hiçbir engel yoktur diyecek. Yılın başında yeni oluşumlar, yeni kişiler, evlilik yaşamınızda yeni bir sayfa, ilişkinizin bitmesi ancak yeni bir grup ve anlaşmalara geçebileceğiniz hızlı gelişmeler içinde olacaksınız. Nisan ayı zorlu bir ay. 8. eve yerleşiyor Koç stellium. Eşiniz, eşinizin parası, dışarıdan gelen maaşınız, parayla ilgili ve sağlıkla ilgili gelişmeler oluşabilir. Burada dikkatli olmak, zorlu dengelerin farkına varmak burada kontrol ve mücadelenizi arttıracak bir yeni ayı gösteriyor. Günlük sistemleriniz tamamen değişebilir sevgili Başaklar. Sağlıkla ilgili mevzularınız varsa lütfen yılın başındaki etkilere çok dikkat. Hızlı geçişler olacak. Burada bedeniniz sinyal verecektir. Lütfen burada paranız sinyal verecektir. Buraları dengeli bir şekilde ilerletmenizi isteyecek. Ve Merkür yönetici gezegeniniz tabii ki yılın başında 26 Şubat'ta geri hareketine başlayacak. Burada yılın ilk başında Şubat-Mart ayları zorlu demiştik zaten. İkili ilişkilerle, anlaşmalarla, konuşmalarla helalleşmeleri getirecek. Evet, retrodur. Tamamlanmamış işleri tamamlar, yarım kalmış işleri geri getirir Merkür retrosu. Sizin yönetici gezegeniniz Merkür retrosu tabii ki karar almak için olumlu zamanlar değil. Siz zaten 8. yıl döngüsünü yaşayacaksınız. Bu da en derin duygusal olarak korku ve endişelerinizin temizlenmesi, arınması gereken konuları sizlere getirecek. Bakın diyecek burada bunu tamamlamadın, lütfen tamamla. Burada sağlık konusunda yapılması gereken konuyu aksatma. Çok çalıştın, bedenine yüklenme. Parasal anlamda hedeflerini gerçekleştirmek için, hayallerin için ekstradan para harcama. Bir mevzunun kapanması olduğu gibi yeni bir konuya girmeden önce yapılacak, derlenecek işlerin, toparlanacak işlerin listesini getirecek size Merkür bu süreçte. 26 Şubat'ta geri giden Merkür, 29 Haziran'da Yengeç'te, 24 Ekim'de Akrep'te gerileyecek Merkür. Bu yıl yine 3 kere bir gerilemesi var. Geçmiş senelere dahil olduğunuz konular, işler, gruplar, ortaklıklar, bunlarla ilgili problemlere yansıtabilir sevgili Başaklar. Sizin için şu anda zorlu bir yıl gözüküyor ama merak etmeyin. Yaşamımızda her alanda zaten zorluklar mevcut. Bunları farkına varmak, bunları fırsata çevirmek için hareket edeceğiniz bir yıl. Satürn Koç burcunda retro yapacak 26 Temmuz'la 10 Aralık sürecinde. Evet, Satürn retrosu etkisini azaltıyor değil asla. Bu sürede para ve sağlık konuları demiştik. Geçmiş dönem işlerinizi düzenlemek, alacaklar, verecekler. Burada yavaşlama olabilir sevgili Başaklar. Maaşınız, tazminatınız, miras konuları, para. Unutmayın, bu süreçte yavaşlayarak sizden geçmiş bağınızdaki dağınık gelişmeleri görmeniz, buradaki niyetlerinizi toparlamak ve sınırlandırmalarınızı görmenizi isteyecek Satürn. Satürn biliyorsunuz gelişim gezegeni, büyük dersler getiren tekamül yolumuzdaki en önemli gezegenlerden bir tanesi. Ve tarihi olarak çok önemli bir konuya şahit oluyoruz sevgili Başaklar. 8'den geçiyor, değişim dönüşüm evinizden geçiyor. Buradaki mücadelenizin başındasınız. Buradaki mücadeleyi güçlü bir şekilde savunmak, devam ettirmek, kaynaklarınız, somut değerleri yönetme gücünüzü sorgulayacak. Ve buradaki dağınık gelişmeleri toparlayarak, Satürn yavaşlayarak, burada işlerinizi yavaşlatarak aslında tamamlamanızı isteyecek, niyetlerinizin odak noktasını geliştirecek, içsel olarak o korkularınızı fark etmenizi sağlayacak. Gelişim için bir geçiş yapacak. Evet, gelişim için zorluk şart. Sizi zorlayan her konu ödülüyle kat be kat geri geliyor olacaktır. Ekim, Kasım, Aralık aylarına baktığımızda Satürn, Neptün ateş elementinin etkisi etkin. Bu yıl zaten ateş elementinin etkisi çok etkin olacak. Fakat biliyorsunuz Jüpiter'de Aslan'a geçmesiyle artık yılın sonuna doğru o ateş elementinin sizi zorlayan pek çok konunun azimle ortaya çıktığı daha akışkan bir sürece doğru ilerleyecek. Size yakın olan kişiler, aileniz, yılın sonunda çevreniz, sizi zorlayan gizli mevzuların aslında bu yıl çok ön plana çıktığı, gün ışığının ortaya çıktığı
bir yıl olacak. Burada düzenlemeler kuracağınız yeni sisteme geçiş yapacaksınız. Pek çok ayrıntıyı çırılçıplak dediğimiz, evet, net bir şekilde göreceksiniz. Çünkü 8. ev yer altına gömülmüş olan, demiştik ya, okült konular, derin konular, gizemli konular, aile, miras konuları, dava konuları, ikili ilişkilerde takılan maskeler, bunların hepsinin düştüğü, karşınızdaki kişideki tüm etkileri algıladığınız, anladığınız bir yıl olacak. Burada gizli mevzuların gün ışığa çıkararak artık yılın sonunda yeni bir düzen kurduğunuz bir sisteme geçeceksiniz. Çok şifalı. 2026 yılında dışarıdan gelen paranızı yönetmek, yeni sistemler kurarken geçmişte üstü örtülü olan konuları derinlemesine fark edeceğiniz bir yıl sevgili Başaklar. Endişe, korku, ölüm, gizli işler açığa çıkararak, mücadele ederek öncü girişimlerinizi arttıracağınız bir zaman, arındıracaksınız, değişeceksiniz, dönüşeceksiniz. Sağlık ve paranız bu yıl ateşle beraber hayal ettiğin konularda gerçekçi olarak harekete geç diyecek. Evet, demiştik Ekim, Kasım, Aralık. Burada derin korkularınızı, aileyle ilgili oluşacak durumları, yeni konulara, yeni gelişmelere doğru hareket ediyor olacaksınız. Önemli bir yıl. Etrafınızdaki kişilerle ilgili önemli gelişmeler, kritik gelişmelerinde haberleri size taşınacak. Adeta beni öldürmeyen şey beni güçlendirir. Vicdanım ve kalbimle, zihnimle birlikteliğini sağlıyorum. Yeniden doğuşunu getiriyorum diyeceksiniz. 2026 yılı Başak Burcu için Satürn Neptün olumlaması sizler için geliyor. Korkularımla yüzleşiyor. Paramı, gücümü bilinçle yönetiyorum. Derinden gelen gücümle yenileniyor. Hayatıma sağlam, bereketli, bolluk getiren bir düzen kuruyorum. Evet, 2026 yılı sizin için çok güçlü gelecek, derin dönüşümler de gelecek. Hayırlısı, bolluğu, bereketiyle bu hayal ettiğiniz, girişime geçtiğiniz konularda kat be kat arttırsın diyelim. Güzel bir yıl, güzel bir döngü diliyorum. Sevgi ve selamlarımla. Merhaba sevgili teraziler, hoş geldiniz. Sizlere bu güzel 160 yıllık meşe ağacımla beraber selamlıyorum. Sizlere bolluk, bereket, şifasını getirsin. Satürn ve Neptün Koç kavuşumunu konuşacağız. Oldukça yoğun bir döngü, 30 yıllık bir döngüyle başlayacak. 165 yıla Neptün'le beraber tamamlıyor olacak. Tarihte bir ilk, daha önce hiçbir benzeri olmayan Satürn Neptün 0 derece Koç'ta kavuşuyor. Peki sevgili teraziler ve yükselen teraziler, sizleri nasıl etkileyecek? Şöyle bir bakalım. Sizler için tam 7. ev sevgili teraziler. Ne kadar manidar sizler, ikili ilişkiler insanısınız. İkili ilişkilerle kendinizi yansıtan, kendinizi tamamlayan, orada diplomatik ilişkiler, konuşmalar, anlaşmalarla kendinizi ifade eden bir burcun mensubusunuz ve hava elementisiniz. Satürn ve Neptün'ün 7. evinizdeki bu yıldan itibaren başlayacak kavuşumu, büyük gezegen kavuşumu ikili ilişkiler üzerinde çok büyük tesirler getiriyor. Burada önemli testler, gelişmeler, mücadeleler size getirecek sevgili teraziler. Eşiniz, evliliğiniz, sevgiliniz, iş ve ortaklıklarınızı içeren bir dizi teste tabi tutulabilirsiniz. Yeni bir ilişki istiyorum. Kendi benliğimi karşımdakinle beraber gerçekleştirmek istiyorum diyen spiritüel bir partner, spiritüel empatiyi aynı anda hissedeceğiniz bir partner, gerek iş gerek özel yaşantınızda kendi benliğimi karşımdaki kişiyle beraber aynı paralellikte geliştirmek istiyorum diyen bir enerji hakim. Satürn ve Neptün burada benden beni daha iyi anlayan, daha iyi empati kuran biriyle ancak diyecek ki size Satürn, böyle biri yok. Hiçbir ilişkiye güvenemezsin. İlişkileri ciddiye al. Onlarla, zorluklarla baş ederek ilerle diyecek Satürn. Neptün'ün bu güzel ilham veren manevi yönlerini güçlendirmek için hiçbir ilişkiye güvenemezsin. Gerçekçi bir şekilde olayları ele al. Neptün biliyorsunuz her şeyi çözer. Poseidon, o Yunanların mitolojisindeki Poseidon. Aynı zamanda en dış halkalardan bir tanesi Neptün. Hayal bile edemeyeceğimiz bilinçaltı sezgileriyle ilerliyor. Bu hem evliliğinizde hem geçmiş biriken tortuları da görmenizi sağlayacak Neptün. Ama aynı zamanda o ilişkideki spiritüel duyguları
güven testinden tabi edeceğini de gösteriyor. Çünkü aynı zamanda illüzyon ustası. Hayal ettiğin konular ne kadar gerçekçi. Uyanık ol diyecek Satürn. Farkına var. Ciddi olmak ve bu konuda ilerlemek istediğin noktalarda kişilerle, kontratlarla, anlaşmalarla ilerleyen bir yıl olacak sizler için sevgili teraziler. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni anlaşmalar, yeni ortaklıklar, yeni kişiler oldukça güçlü çalışacak. Burada Satürn size bir içsel ebeveyn gibi, içsel baba gibi, içsel anne gibi, içsel yönetici gibi her konuda sizi sınırlayıp, burla karşılandırıp, sizi zihinle ilgili kalıplarını hatırlatacak. Ancak koçta olduğu için burada ilerle. Hayalini kurduğun konular için harekete geç. Ama bu gerçekliklerinde farkına var diyecek. Belki yeni bir evlilik, yeni bir anlaşma, yeni bir koşulun canlanmasıyla bu yıl start verecek. Fakat unutma diyecek Satürn, bunları sana getirirken zorluklar, mücadeleleri de yanında getireceğim. Mars zaten hiç retro değil bu yıl. O yüzden tüm girişimleri, hareketi canlandıracak ve yaptığınız her seçim, her kişiyle beraber hızlıca dönüşleri almaya başladığınızda bir yıl sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Venüs 3 Ekim 14 Kasım arasında retro yapacak. Yönetici gezegeniniz çok önemli. Ekim ve Kasım aralığı arasında yapacak olduğu bu retroda lütfen dikkatli olun. Akrep'te girecek retro sürecine. Ve tabii ki ilişkiler, para, derinlemesine kritik problematik yapılar bu süreçte belirginleşecek. Venüs retroları her zaman olmaz. 8 yılda bir aynı burçta tekrar ettiğini biliyoruz. Bir kendi döngüsü var ve yıldız sembolü oluşturuyor. Çok enteresan. Ve bu tabii ki 1,5 yılda 10 ve 18 ayda 1,5 yılda bu şekilde geri gittiğini görüyoruz. O yüzden her zaman olmuyor. Bu süreçte aslında çok değerli, çok kıymetli kişiler, şartlar, yeni bir anlaşma yapmışsınızdır. Buradaki pürüzler, yolunda gitmeyen süreçleri size gösterecek. Burada bu konuları fırsata çevirebilirsiniz. Güzellik, bakım, lüks eşya alımı yapmayın bu sürede. Pek istediğiniz gibi olmaz. Yine dolandırıcılık, sahtekarlık, ikili ilişkilerde anlaşmazlıklar, ikili ilişkilerde maskelerin düşmesi de söz konusudur bu sürede. Siz sevgili teraziler, sonrasında Venüs sizin burcunuza geçecek, çok güzel. Yani Kasım'ın diğer süresinde Ekim'de başlayacak retro süreci, akrepten tabii ki teraziye geçecek ve burada tabii ki evinizle yapmanız gereken konular, temizlik konulara, duygusal hassasiyetleriniz ön plana çıkabilir. Burada geri hareket yapacak. Evet, akrepte başlayacak ve sizin burcunuza geri gidecek. Yani burada ikili ilişkiler, biliyorsunuz Venüs terazide yücelir. Burada aslında tamamlanması gerekeni tamamlatacak ve size aslında hak ettiğiniz ödülleri de getirebilir. Çünkü bu sürede emek harcadınız, çaba sarf ettiniz. Bu sürede tabii ki acele karar lütfen vermeyin. Dikkatli olun, gerçekçi kalın. Olumlu bir şekilde tamamlanacağını düşünüyorum bu sürecin. Ve yılın başında ikili ilişkiler, anlaşmalar demiştik. Burada hızlı bir hareket var. Zaten ateş elementi yılı olacak. Hava ile beraber siz hava burcusunuz. O yüzden o anlamda çok etki alan bir yerde olacaksınız. Özellikle ikili ilişkiler konularınız tamamen yenileniyor. Yeni insanlar, yeni oluşumlar, yeni anlaşmalar bu işle ilgili olabilir, ilişkilerle ilgili olabilir. Fakat burada hayal ettiğiniz gibi olmayan konuları da size getireceğini gösteriyor yılın başı. Nisan ayı zorlu. 7. evinizde tam koç stelmi oluşuyor. Bu yeni girişeceğiniz konular, ikili ilişkiler, tamamlanma enerjisi var. Mücadeleci geçişler burada uğraşıları arttıracak gibi sevgili teraziler. Yeni girdiğiniz işle ilgili kişilerle çok yoğun etkiler altında olacaksınız. Hem rekabetli, hem dinamik, hem de her şeyin pırıl pırıl ortaya çıktığı bir zaman. Nisan ayı zorlu demiştik. Pırıl pırıl diyorum, kinaye ediyorum aslında, evet. Çünkü orada size düşmanlı olan kişinin maskeleri düşecek. Bütün o yaptığı seri durumlarla tamamen göreceksiniz ve bu yeni başlangıcı da sembolize ediyor. Satürn, Neptün, Koç kavuşumu Nisan'da çok güçlü bir şekilde ortaya çıkacak. Bazı düşmanlar alenen ortaya çıkabilir. Anlaşmalarda hızlı, dinamik noktalara gidebilirsiniz. Hayırlısı olsun. Umarım fırsatlı, bollu kısmı çalışır. Yeni başlangıçlar için mücadeleci geleceğini lütfen unutmayın. Ve Satürn Koç burcunda retro hareketine başlayacak. 26 Temmuz'da başlıyor.
10 Aralık süresince yapacak. Burada tabii ki Satürn Koç retroda artık yazın ortasında başlıyor ve aralığa kadar devam edecek. Bu belki kışın başına başlattığınız bu işle ilgili, ikili ilişkiler, sözleşmelerle ilgili bazı yavaşlamalar, aksamalar, belki yeni işe başladınız. Orada ilişkinizde belki yeni bir ilişkiye başladınız. Burada etkin geçmiş problematik yapıları ortaya çıkartabilir. Bazı şeyleri tarayacak adeta, gözden geçirerek, tarayarak, yavaşlatarak buradaki durumları, aslında problematik yapıları görüp tamamlamayı istiyor olacak sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Unutmayın, Satürn Koç retro demek aksaklıklar, zorluklar, mücadeleler bitecek değil. Burada yavaşlamalarla aslında tamamlanması gereken noktalara dikkat çekiyor olacak. Bunu fırsata çevirebilirsiniz. Ekim, Kasım, Aralık ayında Satürn, Neptün ateş etkisi yoğun ve burada özellikle Jüpiter'in de Aslan'a geçmesiyle biliyorsunuz yılın ortasından sonra Aslan'a geçiyor olacak. Bu anlamda tabii ki yılın ikinci yarısı sonuna doğru daha ortaklıklarla, ilişkilerle ilgili harekete geçebildiğiniz, yenilendiğiniz, belli zorluklara rağmen durumları artık netleştirdiniz. Yakın çevreniz, aileniz ve yeni gruplarla yeni bir sisteme doğru geçtiğinizi görüyoruz sevgili teraziler. Hayırlı, bolluğu, bereketiyle gelsin. 2026 yılının ilk 30 yıllık döngüsünün başlangıcı sizlere diyor ki her şeyini yeniliyorum. Öncelikle ortaklıklar, işbirlikleri, tüm ikili ilişkilerini yeniliyorum diyecek. Hayırlısıyla gelsin. 2026 yılının terazi burcu için Satürn Neptün olumlaması. İlişkilerimde gerçekleri cesaretle görüyor. Işığımı, sınırlarımı sevgiyle çiziyorum. Sağlam, dürüst, ruhumu besleyen bağlantılarla hayatıma bu kişileri güvenle çekiyorum. 2026 güvenle size bolluk bereketi arttıracak kişileri çeksin sevgili teraziler. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere, sevgilerle. Merhaba sevgili akrepler, hoş geldiniz. Satürn, Neptün 0 derece Koç burcunda kavuşuyor olacak tarihi bir geçiş. 30 yıllık, 35 yıllık bir süreci Satürn'e başlatacak ve Neptün'le beraber tabii ki 165 yıllık döngüyü tamamlayacak. Evet, belki bizler hayatta olmayacağız ama önemli bir enerji değişimi, tarihsel bir sürecinde eşiğinde olduğumuzu gösteriyor. Tabii ki bu bireysel hayatlarımızda hepimize farklı farklı etkili olacak sevgili akrepler. Peki gelelim sizler için tam 6. evinizde kavuşacak Satürn ve Neptün kavuşumu. Günlük yaşamınız, sağlığınız, iş yaptığınız kişiler, ev, iş ortamı içinde gerçekleşecek önemli sıfır noktasında yenilenecek pek çok noktaya işaret ediyor. Evet, yenilenme dedik, 0 derece Koç, tarihte hiç görülmemiş bir durum. Daha önceden karşılaşılmamış, evet, Satürn Neptün kavuşumları var ama Koç'ta 0 derecede zodyak çemberini sıfırdan başlatıyorum diyor. 175 yılda da tamamlayacağım diyor ve biz şu an onun başındayız sevgili akrepler. Sizin için 6. ev diyor. Yani iş yaptığınız kişiler, aslar, üstler, çalışanlar, günlük rutinler, bunların hepsi yenilenecek. Düşünün ki sağlık konusu, zaten bedenimiz bir enstrüman gibi sevgili akrepler, biliyorsunuz. Hani bu enstrümanı nasıl kullanıyoruz? Sağlığımızı, sesimizi, hareketlerimizi, bedenimizi, yediğimiz, içtiğimiz her şey. Biliyorsunuz tüm felsefelerin içinde, özellikle bu doğu felsefelerinde yediğimiz, içtiğimiz her şey bizizdir der. Bedeninize bunların yansımasıyla ilgili çok çalışacak bir yıl olacak. Satürn Neptün Koç kavuşumu sizde günlük yaşamınızı tamamen yenileyecek bir sisteme alıyor olacak. Zaten Satürn'deki o Koç kavuşumu ve Neptün'le beraber hayal ettiğin konuları gerçekleştirmek için harekete geç diyen bir yıl. Sizin tam günlük hayatınıza yansıyacak. Bedeniniz, sağlığınız, enerjinizi buradan yeniden inşa edeceğiniz yeni frekanslar, günlük yaşamınızı idame ettirmede tamamen yenileneceğiniz bir dönem olacak. Tabii ki emeğiniz çok artacak. Satürn burada biliyorsunuz yaşam sınavlarımızı getiren, özellikle hani o diyoruz ya, Satürn yaşam testleri, elbette zorluk olmadan iyi şeyler de olmuyor. Emek olmadan kazanç olmuyor. Siz de bunu çok iyi bilen zodyak kuşağı burçlarından birisiniz sevgili akrepler. Mücadeleyi çok iyi bilirsiniz ve günlük yaşamda diyecek ki Satürn size, burayı düzenle. Hayal ettiğin konular için, bereketini arttırmak için
yaşam alanını düzenle öncelikle. Sağlığını, bedenini, iş ortamını, evini düzenle. Zaten 5. evden geçmişti sevgili akrepler. Sizi sevgi konularıyla çok yordu. Arkadaşlıklar, aşk ilişkiler, flörtler burada çok yordu. Şimdi ödülleriyle gelmeye başlayacak 6. evinize. Sizi burada çok çalışacak ama bu işlerle ilgili yaşam alanınızı derledikçe bereketinizi, bolluğunuzu arttıracak. Ki hayatınıza farklı insanları çekmeye başlayacak. Günlük yaşamınızda farklı kişilerle, farklı ortamlarda, değişik iş ortamları içinde olabilirsiniz. Elbette Satürn angarya iş demek. Satürn çok çalışmak demek. Burada sizi yeni bireyler, yeni kişilere deneyimleterek kendinize hem iş alanında şifalandıran güçlü etkileri de taşıyor olacak. Sağlık konuları bu yıldan itibaren lütfen çok dikkat. Bedeninize günlük yaşamı, ilaç kullanımları, sizi zorlayan bedenen ve ruhen konulara lütfen dikkat diyecek sevgili Satürn, buraları limitle. Sen bir şifacı olarak doğdun. Şifacı alanlarını artık kendi bedenine ve kendine yansıtman gerekiyor diyecek. Mars bu yıl yönetici gezegeniniz hiç retro yapmıyor. Diğer modeldeki yönetici gezegeniniz Plüton. O da önemli değişim ve dönüşümlerden geçiyor biliyorsunuz Plüton'da. Toplum için faydalı olmak, insanlara faydalı olmak, çalışmak bu emeğinizi, motivasyonunuzu çok arttıracak ve üretkenliğinizi arttıracak. Evet, ama aynı zamanda bedeniniz, sağlığınız ve bu konuda da oldukça dikkat etmeniz gereken bir süreç. Yeni frekanslar, yeni bedensel olarak üst oktavda bir noktaya geçiş yapıyor olacaksınız. O yüzden Satürn ve Neptün diyor ki bu yüksek frekanslı şifacı özelliğini arttırmak için öncelikle kendi bedenin, kendi yaşam alanın ve ortamını düzenle diyecek sizler için sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Yılın başında ev aile düzeni dedik, yaşam iş alanı dedik. Burada güçlü değişimlerle gelecek. Yılın başı mücadeleci sevgili akrepler. Burada biraz savaşma, mücadele hali var. Sağlık konularına dikkat, burayı düzenleyin. Yeniden yapılandırmak için çok güzel, güçlü, kuvvetli çalışacak. Geçen yıl sevgi yatırımlar demiştik. Geçen yıl o balıktaki tamamlanan konular, yaşamdan keyif almak, yapmak istedikleriniz sizi zorlayan konular, hedeflerde engelleyen konular, bunların hepsini çözdünüz artık sevgili akrepler. Aşk, ilişkiler, mücadele verdiniz ve tamamladınız. Şimdi Koç da diyecek ki Mars da hiç retro yapmadığı için devrimler, değişimler, eylemler, yaşama adapte olma sürecinde ilerleyeceksiniz. Akrep'te biliyorsunuz geçen yıl önemli değişimler geçirdi. Bu dönüşümleri aslında yaşama adapte etme sürecinde olacaksınız. Bu çok güçlü. Hem yaşam hem iş alanınızda hayal ettiğiniz noktaya taşımakla ilgili çalışacağınız bir 2006 yılı ve 30 yıllık sürece de yayılıyor olacak. Özellikle sağlık, yeme, içme, bağımlı olduğunuz konulardan arınmak için çok önemli ve çok güzel bir vurgu, çok iyi şifalandırıcı etki sizle olacak. Şimdiden itibaren başladığınızda mükemmel bir frekansa taşıyacak sizleri sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Ve Nisan ayında zorlu bir ay. Nisan tüm zodyak kuşağı için zorlu. Koç burcunda güçlü bir stalyum var. Hareket, enerji, dinamikliği çok artırıyor ve sizin 6. evinize geliyor sevgili akrepler. Tabii ki bu rutinler demek. Angarya işler demek. Duygusal olarak hassasiyetinizin artacağı demek. Yöneticiyi, liderliği, vasfı ele alacaksınız. Gücü, kontrol ele alacaksınız. Evet, burada emeklerinizle ortaya çıkacaksınız ama tabii ki tüm sistemleri yenilerken Satürn diyecek ki bedenine dikkat, sağlığa da dikkat diyecek. Burada parasal konularda yavaşlama olabilir sevgili akrepler. Nisan ayı zorlu. Lütfen aklınızın bir köşesinde tutun. Buradaki Nisan ayındaki durumları olabildiğince dengelemek, olabildiğince sakin kalabilmek, değişen bu durumları göğüsleyebilmek için gücünüz yerinizde olacak. Kendi bedeninize özen gösterin lütfen. Ve Satürn Koç retro hareketi 26 Temmuz yani yazın sonunda başlıyor, yazın ortalarında. Yılın sonuna kadar 10 Aralık'a kadar devam edecek bir Satürn retro süreci olacak. Bu belli ki günlük işlerinizde yeniden sıfırdan başlayacak konularla ilgili tekrar edecek krizleri getirecek. Burada rutinleri sağlamada yavaşlamalar, biraz böyle günlük işlerde aksamalar, para ve iş konularında, kişilerle yaptığınız konularda, hizmet konusunda yavaşlamalar, aksamalar yaratabilirim der bu süreçte. Tabii ki Ekim, Kasım, Aralık aylarında Satürn, Neptün ateş elementindeki bu güçlü kavuşumu
Diğer ateş elementinde Jüpiter de Aslan'a geçecek yılın ikinci yarısından itibaren. Önemli bir ateş, aslan sembolüyle beraber önemli bir ateş yılı. Harekete geç, üret ve ilerle diyen bir yıldayız aslında. Burada size fırsatları, önemli gelişmeleri, Satürn retro dahi olsa buradaki zorlukları görüp fırsata çevirebileceğiniz etkilerle gelecek. Geçmişten sıyrılmanızı isteyecek. İş ve yaşam alanında, konfor alanınızda ve sağlık alanında yeniden bir inşaata başlayacak. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, işiniz yoğunlaşıyor, belli ki angaryanız artıyor, paranız da güzelleşiyor ama burada bedeninize de dikkat etmenizi isteyen bir Satürn var. Sistemli ol diyen bir Satürn var. Ve 2026 yılında sizlere mesajı sağlık günlük rutinlerinizi düzenlemek, hedeflerinize varmak için her şeye rağmen tamamen pek çok konuyu yenileyerek ilerleyecek, yeni ulaştılara, yeni kişilerle, yeni bağlantılara geçeceğiniz bir yıla işaret ediyor sevgili akrepler. 2026 Akrep Burcu için Satürn Neptün olumlaması. Bedenimi, yaşamımı ve işimi bilinçle şifalandırıyorum. Günlük düzenimi güçlendiriyor, bereketimi arttırıyorum. Emeğimin karşılığını her alanda, sağlıkta ve parada, günlük yaşamımda alıyorum. Bereket ve sağlıklı olarak kalıcı başarıyı hayatıma çekiyorum diyor. Sizler için Satürn ve Neptün geldi olumlaması. Güzel bir yıl diliyorum. Sevgi ve selamlarım. Merhaba sevgili yaylar, hoş geldiniz. Satürn ve Neptün'ün 0 derecede tarihi kavuşumu sizlere bakalım neler getirecek. Evet, 30 yıllık bir süreçte bu döngüye başlatacak ve Neptün'le beraber 165 yıllık büyük döngüsünü tamamlıyor olacak. Şimdi diyeceksiniz ki biz bu kadar yaşayacağız mı? Elbette Allah uzun ömürler versin elbette, ama tabii ki bu gece işler bizim için önemli, takip ediyoruz. Burada tabii ki biliyorsunuz astrolojide ve tüm kadim dinlerde son bir başlangıçtır. Hiçbir son son değildir. Yeni bir enerji biçimine dönüştür diyoruz adeta. Ve biz bunu takip ettiğimizde sizler için bu önemli tarihsel kavuşum çok önemli bir yerde gerçekleşecek. 5. evinizde gerçekleşiyor sevgili yaylar. Çok güzel. Satürn Neptün'ün buradaki yaşamdan keyif almak, sevgi bağlarınız, yatırımlar, çocuklarınız keyif alma noktasında, hayalini gerçekleştirmek istediğiniz yatırımlar noktasında hareket ediyor olacak. Geçen yıllarda ev aile konularındaydı. Aralık ayının sonunda da zaten önemli bir tamamlanma ve değişimle sizin burcunuzdaki yeni ayda tamamlamıştı. Şimdi burada bu yeni ektiğiniz tohumlarla yaşamda çocuklarınızla, torunlarınızla, sevdiğiniz kişilerle burada önemli hayal ettiğiniz şeyleri harekete geçerek oluşturma azminizi yükselten bir yılla karşı karşıyayız sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Satürn, Neptün sizi aşağıya çeken konulara cevap aradığınız bir yıla işaret ediyor. Yapmak istediğiniz konuları gerçekleştirmede aile, ev, çocuklar, bunlarla ilgili zorluklar, yükümlülükler, kendi limitlerinizi yeniden belirlemenizi isteyecek. Depresyona, depresif etkiler içine girip çıkabileceğiniz bir yıl olduğunu gösteriyor. Biliyorsunuz Satürn, Neptün'le beraber bu kavuşumu, aslında Satürn büyük öğretmen dediğimiz, yaşam sınavları, zorlukları, mücadeleleri geçirerek öğreten bir gezegen. Ve Neptün de burada hayaller, ilhamlar ve pek çok konuda sizi manevi yönden destekleyecek noktada olacak. Ve Koç da tabii ki yeterli zaman olmadığı için gerçekleştiremediğiniz alanlara yönlendirecek. Gerek kendiniz gerekse ilişkilerle, özellikle Satürn ve Neptün konuşarak, yaratıcılığınızı, yeteneklerinizi kullanarak, hobileriniz, sevdiğiniz konuları kullanarak harekete geçmenizi istiyor. İlişkide olduğunuz kişilere anlatmak, ilişkide olduğunuz kişilerle kendi sorunlarınızı, problemlerinizi anlatmak, bu yükü tamamıyla kendi omuzlarınıza almak değil, kişilerle üretken, becerili, yaratıcı yönlerinizi kullanarak onlara açıklamak. Tüm çıplaklığıyla net bir şekilde limitlerinizi görmek ve karşınızdaki kişiye anlatmak. Burada sizi zorlayan noktalar, gerek eşiniz, çocuklarınız, sorumluluklarınız, burada limitlerinizi yeniden oluşturabileceğinizi gösteren bir geçiş olacak. Bu yıl aslında o 30 yıllık döngünün başlangıcında olacaksınız. Yaratıcı, üretken konular, bunlara çekileceksiniz. Hobiler, aktiviteler işinize dahil edeceğiniz, yaşamdan keyif alacağınız bir noktada hareket edecek. Yeniden
Bu alanları ortaya çıkarabilmek için Neptün diyecek ki yaratıcılık, sahneye çık, kendi yaptığın, ürettiğin işleri göster, ivmeni ortaya koy, işini üretken hale getir. Burada sevdiğiniz işleri yer ayırtırken aynı zamanda Satürn'le beraber kendi limitlerinizi yeniden buradaki alanları başlatacağınız bir yol olacak. Yani işiniz, eviniz, evinizdeki problematik yapımlar Satürn balıktayken burada tamamlandı. Ailenizdeki büyükler, sevgi bağlarınızdaki eksiklikler, evinizde tamamlayamadığınız aidiyet duygusu, bağlantı kuracağınız noktalarda burada tamamlandı. Evde kayıplarınız vardı, belki ailede bir takım problemler vardı, belki yaşamla ilgili yükümlülükler çoğunlukla sizin üzerinizde belki de yansıdı. Ama şimdi beşinci eve geçerek kaybedecek zaman yok, bu limitlerini yeniden belirle, kendine zaman ayır, özel alan yarat ve bu alanda aslında yaratıcı üretken konuları üstüne git diyen bir yıl olacak. Yılın başında aile, ev, yerleşik düzen o Satürn balıktan yeni çıkıyor olacak. Şubat ayından itibaren tam kavuşumunu gerçekleştirecek ve keyif almada çocuklar, sevdiğiniz konular, flört konuları, aşk, ilişkilerinizde bu yükleri yeniden arındırarak inşa edeceğiniz bir sürece geçiyor olacaksınız. Belki iş konusunda yeni bir konuya karar verdiniz. İş ve hobiler, bu alandaki dengeleme şimdiden başlayacak ve 30 yıla yayılacak start veriyor olacaksınız. İşinizde belki limitlerinizi yeniden değerlendirerek kendinize ve sevdiğiniz konuya zaman ayırmak. Burada bunu akışta gerçekleştirmek ve bunun için harekete geçmek. Ev, aile düzeni kurmada geçmiş konular tamamlanacak. Sevgi, aşk, ilişkiler, yatırım, yaşamda en iyiyi oldurma hali sizin üzerinizde bir limit yük yaratmış olabilir. Sizi sınırlayan bu kalıplara Satürn buradaki gerçekleri gör, buradaki girişimleri ve etki alanı yaratacağın konularda gerçekçi ol diyecek. Çünkü Neptün burada idealize etmiş olduğunuz konuları üstüne gitmenizi, ilerletmenizi, herhangi bir hobiden, yeni bir keyiften daha fazla verim elde etmeniz üzerine motivasyonunuzu arttıracak. Evet, güzel, devam edebilirsin diyecek Satürn ama buradaki sınırları, limitlerinde farkında ol. Buradaki sorumluluklarının da farkında ol ama kendine çok yüklenme diyerek yeniden bir sistem inşa etmeye başlıyorsunuz. Satürn Koç hareketine 26 Temmuz'la 10 Aralık sürecinde gelecek ve siz sevgili yaylar, yönetici gezegeniniz biliyorsunuz Jüpiter. Jüpiter de Aslan Burcu'na geçmesiyle yılın ikinci yarısında aslında güzel etkilere doğru hareket ediyor olacaksınız. Burada sizi limitleyen, aksatan tüm konularla ilgili Güney Ay düğümüyle beraber ilerleyecek, gelişeceksiniz. Geçmiş konular arındıracaksınız. Pek çok odak noktası geliştirdiğiniz o ateş elementiyle ilerleyeceğiniz bir yıl olacak. Burada keyif almak, ilerlemek, geliştirmek, bu alanlar üzerinde özellikle içsel dengenizde ilham ve hedefler konusunda çok yükseleceğiniz bir döneme adım atacaksınız. Evet, Satürn Koç retroda 26 Temmuz'da 10 Aralık sürecinde ilerliyor demiştik. Burada tabii ki aksamalar yaratabilir. Bu süreci lütfen unutmayın. Satürn burada geri hareket ediyor diye asla etkisini azaltıyor diye bir şey yok. Yine aksamalar, gecikmeler süreci uzatabilir. Herhangi bir konuya başladıysanız bu süreci dengelemekle geçirmekte fayda var. Sizin için ikili ilişkiler ve yoğun dinamik rekabetçi durumları ortaya çıkarabilir. Ve Nisan ayı zorlu bir ay. 5. evinizde çok etkin bir koç stelliumi oluşacak. Yılın genelinde kişiler, konular, yaşamdan keyif almak, yatırımlarınız, paranız, burada riskli, spekülatif konular, riskli konular, tartışmalı konular, bunlar üst seviyeye varabilir. Para konularında düzenlemeler, bu dengeyi sağlamak üzere çalışan bir Nisan ayı. Hem keyifli hem zorlu etkiler bir arada yaşayacağınız bir Nisan ayını işaret ediyor. Jüpiter yılın ilk yarısı demiştik ya yengeçteydi. Para konularındaki desteği size devam ediyor olacak yılın fakat ikinci yarısında demiştik ya 9. evinize Aslan'a ilerleyecek. Hedeflerinizi daha da ilerletecek, geliştirecek, büyütecek, önemli kararlar, fırsatlar almanızı sağlayacak. Yılın ikinci yarısı daha olumlu olacak sizler için sevgili yaylar. Ve Ekim, Kasım, Aralık aylarında evet Satürn retro yapıyor olsa bile Aralık ayının sonuna kadar burada ateş elementi etkin. Siz de ateş elementisiniz. Güzel, ilhamınız çok yüksek, sevdiğiniz konuları yeniden şekillendireceğiniz, değer kazandıracağınız bir yıla işaret ediyor. Ve 2026 yılı hobiler, yatırımlar eviniz, çocuklarınız, iş alanı ve yaşam alanınız arasında önemli
üretkenliğinizin, yeni başlangıçlarınızın, hedeflerinizin ve kararlarınızın yenilendiği bir yıl olacak sevgili yaylar. Siz de şanslı kuşaktasınız yılın ikinci yarısında. Ve 2026 yılı Yay burcu için Satürn Neptün olumlaması yaratıcılığımı cesaretle ortaya koyuyor. Sevgime, üretimime sahip çıkıyorum. Hayatın keyfini sorumluluklarımla büyütüyorum. Yatırımlarımı bilgelikle güçlendiriyorum demiş. Satürn Neptün olumlaması sizlere gelmiş oldu. Sizlere güzel bir yıl diliyorum. Umarım bu döngülerin güzel bir şekilde başlaması, yeteneklerinizi ortaya koyarak ilhamınızı ve hedeflerinizi daha da büyütmesine vesile olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Sevgi ve selamlarımla. Merhaba sevgili oğlaklar, hoş geldiniz. Satürn yönetici gezegeniniz Neptün'le kavuşuyor. 0 derece Koç'ta çok tarihsel bir olay. Daha önceden hiçbir arşivde bulunmamış önemli bir geçiş sağlayacak Satürn Neptün'ün 0 derece Koç'taki kavuşumu. Yönetici gezegeniniz ve elbette Koç'ta olduğu için ve siz de tabii ki öncü burç olduğunuz için en çok etkilenen kuşakta olacaksınız. 30 yıla yayılan yepyeni bir döngüyü başlatacak ve Neptün'le beraber 165 yıllık döngüsünü tamamlıyor olacak. Diyeceksiniz ki o zamanlarda biz zaten olmayabiliriz elbette, ama bizim için tabii ki astroloji, tüm kadim dinler, tüm felsefelere baktığımızda, kadim eski felsefelere, her doğum bir doğuş, her doğuş tekrardan yeni bir döngünün başlangıcını sembolize ediyor ve sizler de tabii ki Satürn'ün insanları, bilge, sabır ve azimle her şeyi inşa eden insanlar olarak burada Neptün'le beraber tam 4. evinizde gerçekleşecek sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Baktığımızda ev, aile, yaşam alanınızı tamamen yenilendiğini görüyoruz. En içsel ihtiyaçlarınızın yeniden tamamlayarak, inşasını sağlayarak ev, iş, taşınma, işinizin değişmesi, burada yepyeni bir sürece adım atıyor olacaksınız. Bu hemen başlamayabilir. Etkileri Aralık ayındaki o biliyorsunuz Balık burcunda çevresel faktörler işinizle ilgili pek çok konuyu tamamlayarak devam ettirdi. Bu işte çalışmıyor olabilirsiniz. Aynı zamanda akrabalar ve yakın çevrenizi temizleyerek başlamıştı. Temizleyerek, arındırarak, tamamlayarak şimdi 4. evde, yani en dip noktasında çalışacak Satürn Neptün'le beraber neyi hayal ettiniz? Nelerle ilgili harekete geçebilirsiniz? Neleri yenileyebilirsiniz diyecek. Burada tabii ki eminiz yaşam alanınızı tamamen yenileyecek. 0 noktasında oldukça hızlı bir şekilde geçiş yapacak. Ev taşımak, yer değiştirmek, işiniz, kariyeriniz, hedeflerinizi geliştirmek, değiştirmek, hayal et ve harekete geç diyen bir süreçte olacak. Tabii ki Satürn sizin yönetici gezegeniniz. Sizler gerçekçi insanlarsınızdır. Neptünle beraber burada aslında hayal ettiğiniz şeyleri nasıl somut olarak gerçekleştirebilirim motivasyonunu yükseltecek bir yıl. Özellikle ikili ilişkilerde geçmiş konularda oturttuğunuz tüm sistemleri hayal ettiğiniz noktada gerçekleştirmek üzere motivasyonunuzu çok arttıracak. Ev, aile ve bazı işlerde yol ayrımını gerçekleştirmiş olabilirsiniz. Şubat ayından itibaren 0 derecesinde Koç'ta buluşan bu kavuşum yeni düzenlere, yeni sistemlere adım atmanızı sağlayacak. Özellikle para ve kişisel gelişiminiz çok yenilenecek. Yeni bir süreçte olacak. Yılın başında oldukça güçlü değişimler var sevgili oğlaklar. Kariyer, meslek, iş konularını yeniden başlatıyorsunuz. Üstleriniz, yöneticiler, ev iş dengeniz, burada çok fazla hareketli günden geçeceksiniz. Demiştik ya, en çok etki alan kuşakta olacaksınız. Satürn Neptün'ün Koç'tan geçen bu başlattığı 30 yıllık süreçte önemli adımlar atacak burçlardan birisiniz. Güzel, bolluğu, bereketiyle iyi, güzel evlere, hayırlı kapılara vesile olsun. Ev, aile konularında hayırlı vesilelere hayırlı getirirsin sizlere. Çünkü belli ki burada hem ailenizin içindeki bireylerle, hem evinizle, toprağınızla, miraslarınızla, malınızla, mülkünüzle, iş ve toplum önünde yaptığınız konularla oldukça hareketli, hızlı dönüşümler, hızlı girişimlerle ortaya çıkan bir yılı işaret ediyor. Nisan ayı zorlu bir ay. 4. evinizde yerleşmiş olan Koç stelliumu çok güçlü olacak. Yeni sorumluluklar edinebilirsiniz. İş, aile, ev dengesinde önemli mücadeleci durumlar içinde olabilirsiniz. Burada Satürn biliyorsunuz büyük baba dediğimiz
büyük öğretmen, yaşam sınavlarımızı, yaşamdaki tekamüldeki testlerimizi getiren gezegen. Koç'ta 0 derecede oldukça değerli, tarihte hiç görülmemiş bir durumdan geçeceğiz. Ev ve iş arasında sizin için rekabetli, zorlu da olsa önemli gelişimleri sağlamanıza yardımcı olacak. Buradaki etkin mücadeleler içinde olabilirsiniz. Ailenizin içindeki büyükler, ailenizin içindeki yaşlı figürler, anneniz, babanız, buradaki kişilerle ilgili önemli geçişler olabilir. Bu geçişler yeni bir sisteme geçmeden önce yapacağınız başlangıçları da sembolize ediyor. Geçmiş anlaşmalarınız, geçmiş ikili ilişkilerle ilgili etkin konuşmalar içinde olacağınızda bir Nisan ayı olacak. Hayırlısıyla gelsin, Nisan ayı zorlu demiştik. Yönetici gezegeniniz Satürn Koç burcunda, ateş elementinde. Neptünle beraber hayallerinizi gerçekleştirmek için yeni dersler, yeni limitler belirliyor olacak. Evet, yeni bir takım konuları geçeceksiniz ama Satürn Koç bir yandan da diyecek ki bu yeni limitlerdeki yeni zorlukları, yeni derslerin geliyor, hazırlan. 26 Temmuz 10 Aralık sürecinde Satürn Koç'ta retro yapacak. Evet, yazın ortalarında sonuna doğru, yılın sonuna doğru giden bir retro. Fakat bu süre zarfında başlattığınız konular her neyse, yeni bir eve taşınmak, yeni bir iş, belki evden çalışmak, yeni bir hobiyi canlandırmak, ailenin gündemi, bunlar her neyse buradaki konularla ilgili bazı aksamalar, gecikmeler sürecine giriyor olacak. Fakat burada anlaşmalarınız, belki yurt dışına gitmek, çalışmak, işinizi yenilemek, evinizi yenilemek, tadilat, ailenizin içindeki büyüklerin sağlık konuları, bunların hepsini içine alacak şekilde retro yaparak, burada aksatarak, yavaşlatarak buradaki durumu düzenlemenizi istiyor olacak. Buradaki sistemi görmenizi istiyor olacak. Yine aile bireyleriyle alakalı önemli etkin gündemleri tekrar geri getirebilirim der. Ve Ekim-Kasım Aralık ayı, yılın sonuna geldik. Burada Satürn Neptün kavuşumu Ateş burcunda biliyorsunuz ve hava da çok etkin. Plüto Kova'daydı. Plüto Kova yayınım var. Oradan da bakabilirsiniz. 18 yıllık döngüye girmişti. O da buradaki ateş ve hava elementinin hemen 2026'da başlatacağı, start vereceği konular yıl sonunda ev, aile, yuva yatırımlarınız biraz daha net görmenizi sağlayacak. Yılın başı çok hareketli. Yılın sonunda, yılın başında vergiler, bankalar, taşınmalar, krediler, iş değiştirmeler, aile konuları çok yoğun. Fakat yılın sonunda Jüpiter de Aslan'a geçecek. Burada artık paranızı evet arttıracaksınız aslında. Ama bu para artarken vergi ve ödemeler ve mücadelenizi de yeniden düzenlemeniz gereken sınırlar içinde olacağınızı gösteren bir geçiş olacak sevgili oğlaklar. Hayırlısı, bolluğu, bereketiyle gelsin. Hiçbir mücadele olmadan gerçekten kazanç olmuyor. Belli ki kazancınızı arttıracaksınız ama yılın sonunda bu daha böyle ayakları yere basan bir noktada, daha öngörülebilir bir noktada olacak. Ve 2026 yılında ev iş dengenizi yenilediğinizi söylüyor Satürn ve Neptün kavuşumu. Para ve kazancınızı arttırırken yeni düzenlemeler içinde olacağınız bir dönemin hemen başlangıcında olacaksınız. Yaşam alanınız tamamen değişiyor diyor. Girişim ve hedefleriniz öne çıkıyor sevgili oğlaklar. Ve 2026 yılının sizler için Satürn Neptün olumlaması hayatımda kökleniyor. Evimi, kariyerimi sağlam temellerle yeniden inşa ediyorum. Cesaretle değişiyor, emek verdiğim her alanda güven ve bereket yaratıyorum. Evet sevgili oğlaklar, emek verdiğiniz her konu 2026'nın sonuna doğru size bolluğu bereketiyle tamamen geliyor olacağını görüyoruz. Hayırlara vesile olsun. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Sevgi ve selamlarımla. Merhaba sevgili kovalar, hoş geldiniz. 2026 yılındaki Satürn ve Neptün'ün önemli 0 derecede tarihsel kavuşumu sizler için nasıl etki edecek ona bakacağız. Ve 30 yıllık Satürn'ün bu süreci Zodyak kuşağının hemen Koç burcunda başlayarak ve Neptün'le 165 yıllık döngüyü tamamlıyor olacak. Evet, belki diyeceksiniz bu yıllarda biz belki de yaşamıyor olacağız. Evet, ama yine de biliyorsunuz önemli bir başlangıç, önemli bir enerji akışı ve önemli bir frekans geçişi olacak. Burada bu süre içerisinde yaşam döngümüzde çocuklarımızla, torunlarımızla, etrafımızdaki kişilerle yepyeni bir frekans alanına geçtiğimizde
gösteriyor. Önemli bir süreç kavuşum. Tarihte ilk kez olacak ve tarihte bilinen tarihte arşivlerde Satürn, Neptün, Koç 0 derecede adeta kozmik bir sıfırlanma, yenilenme dönemini de sembolize ediyor. Bakalım sizler için nasıl olacak sevgili kovalar? Evet, sizin için 3. evinizde gelecek sevgili kovalar. Geçen yıllarda Satürn'ün tabii ki bilgi öğretmen diyoruz. Büyük baba diyoruz, yaşamımızdaki sınavları getiren kişi diyoruz. Yakın çevre ve arkadaşlar, kardeşler, akrabalar, tüm yakın çevreyle ilgili olan bilgi ağınız üzerinde hareket eden bir Satürn-Neptün yerleşmesi var. Düşünce sistemleriniz, fikirleriniz, tüm konular yenileniyor olacak. 0 derecesinde Koç'ta yepyeni düşünceler, yepyeni çevreler yakınlarınızda, pek çok konunun yenilendiği bir döneme geçiş yapıyor olacaksınız. Tabii ki yakın çevrenizde bazı limitlendirmeler alabilirsiniz. Çünkü Satürn bu alanda yeni sınırlar oluşturabilen, yeni bir döneme geçmeden evvel buradaki limitlerinizi, sınırlarınızı da gösteren bir noktada olacaksınız. Evet, yeni arkadaşlıklar, yeni çevreler, belki hali hazırda olan çevrenizdeki koşullarla ilgili sınırlanmalar adına burada yeni bir sürece adım atacak. Evet, bu sınırlar uzun zamandır yaşamınızda olabilir. İkili ilişkilerinizde burada zorluklar, anlaşma güçlükleri, işinizde, ticaretinizde, yakın çevrenizde iletişim zorlukları yaratmış olabilir. Ancak şimdi 2026'da Koç burcunda 0 derecede yeniden doğacak. Yeni oluşan kararlarınızı etrafınızdaki kişilere hangi koşullarda ifade edeceksiniz? Kişilerle, anlaşmalarla, ailenizle, yakın çevrenizdeki dostlarınız, insanlarla hangi noktalarda nasıl paylaşımlar yaparak destek alıyorsunuz? Çevrenizdeki kişiler, akrabalar, iş yükümlülükleri fazlaca yüklenmiş olabilirsiniz diyecek Satürn size burada. Fakat bu yükleri gör, hayal ettiğiniz Neptün'deki o ilerletmek istediğiniz hayallerinizle ilgili buradaki limitlerini görerek çevrenle hangi noktada, hangi hedeflerinle ilerleyebilirsin, bunları gerçekçi olarak oluştur diyecek. Eksiklikleri görüp fark edip tamamlayacağınız bir yıl olacağını işaret ediyor. Burada nasıl yol kat edeceğinizi Satürn size bu zorluklarla, engebelerle getirecek. Evet, biliyorsunuz zorluk olmadan, emek olmadan kazanç da olmuyor. Tabii ki bu yükselen kovalar ve yükselen kovalar ve güneş burcu kovalar için de geçerli. Kütüphaneler, iletişim, yazma, çizme, araştırma, bu konularda derinlerine girebilirsiniz. Burada size ciddilik katan, sorumluluk katan düşünceler içinde hareket edebilirsiniz. Öte yandan Satürn burada bazı zorlu durumlar, haberler, bazı bir takım istediğiniz, hayal ettiğiniz gibi olmayan gelişmeleri size getirerek çevrenizle olan etkileşiminizi yeniden yapılandıracağınız bir sürece işaret ediyor. Bu tabii ki kimileri için kardeş, kimileri için yakın çevresinde uyumsuzlukların artık ortaya ayyuka çıkması, burada harekete geçtiğiniz konular, nasıl kat ettiğinizi gösterecek. Elbette hepimizin yaşamları ayrı. Burada kimilerinizin çocukları, aileleri olabilir. Kimileriniz için iş ve yakın çevresi olabilir. Kimileriniz için eğitim hayatı da olabilir. Bu alanda güveni sağlamak, bu alanda fikirlerinizi bu kişilerle nasıl ortaya çıkarttığınız ön plana geliyor. Neptün'den aldığınız ilham, Neptün çünkü ilham verecek, hayal ettiğiniz şeyler için harekete geç diyecek. Ancak burada fikirsel anlamda harekete geçtiğiniz her konu çevrenize nasıl yansıyor? Satürn bunların sınırlarını yeniden çerçeveleyecek. Elbette Plüton sizin burcunuzdaydı. 18 yıllık döngüsündeydi sevgili kovalar. Bunu diğer yayınımdan bakabilirsiniz. Size neler getiriyor? Burcunuzda olduğu için derin bir yenilenme, dönüşüm, değişim sürecindeydiniz. Ve bu yaşamda tabii ki toplumda insanlara faydalı olmak, çevresel faktörler bunlarla beraber nasıl hareket ettiğinizi gösteriyor olacak. Uranüs de ikizlerde, sizler hava burcu mensubu insanlarsınız. Uranüs ikizlerde iletişim, konuşmak, açık ol, net ol diyecek sevgili kovalar. Hissettiğin duygulara karşı hiçbir manipülasyon, hiçbir çelişki yaşamadan hissettiğini ortaya koy. Evet, bazı insanlar belki sevmeyecek, yol ayrımına gidecek ama bunu yapmalısın der Satürn Koç. Burada bu geçişle yenilenecektir diyor. Yeni bir eğitime, yeni bir düşünceye, dürüstçe gerçeklerle yepyeni işlere geçiş yapabileceğinizi gösteriyor. Öz değer vurgunuz ve para sınavlarınız geçmişte kaldı. Yeni çevrelerle, yeni gelişimlerle ilerlediğiniz bir yıl olacak sevgili kovalar. Yenileniyorsunuz, dönüşüyorsunuz. Nisan ayı zorlu bir ay.
Üçüncü evinizde pek çok konuda bir takım aksamalar, yavaşlamalar oluşabilir. Koç burcunun sembolize etmiş olduğu tüm olaylar etki alanınızda olacak. Yolculuklar, seyahatler, kazalar, yaralanmalar Nisan'da çok dikkat edin. Burada ortaya çıkabilecek durumlarla ilgili reaksiyonlar hız kazanabilir. Çevrenizden gelecek haberler, kötü etkileşimler, gelecekle ilgili sistemlerde değişen haberlerle dengeyi bulmanız ve buradaki öfke sorunu, öfke durumunu dikkat etmeniz gereken bir süreçte olacak Nisan ayında. Özellikle fikirlerinizde ortaya çıkartacağınız deliliklerle ilgili lütfen agresyon ve öfkeyle hareket etmemeye dikkat edin sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Sizi zorlayacak durumlar oluşacak bu süreçte. Ve Satürn Koç retro hareketine 26 Temmuz'da başlayacak. Jüpiter de Aslan'a geçiyor olacak. Çok güzel bir süreç. Satürn Koç burcunda retro yapıyor oluşu evet Satürn'ün etkilerini yavaşlatmıyor. Burada 3. evinizde başlattığınız enerji, yeni frekanslar, yeni kişiler, yeni durumlar, yeni olasılıklar, zorluklara rağmen harekete geçtiğiniz eylemler. Burada sabretmek ve azminizle ilgili hedeflerinize yönelmedeki bilgi eksikliklerini tamamlamadaki durumları yavaşlatarak ortaya çıkartacak. Bu ne demektir? Örneğin yeni bir işe başladınız, yeni bir eğitime başladınız, ailenizde, çevrenizde bazı sınırlar koydunuz kendi iyiliğiniz için. Bu sürede Satürn geri giderek bu durumları yavaşlatacak, aksatacak, geçmiş krizlerle bak burayı başlattın ama buradaki düşünceleri başlattın ama yeni sınavlar, yeni zorluklarını getiriyorum diyecek. Tabii ki hani demiştik ya zorluk olmadan emek olmuyor. Burada Satürn retro süreci olsa da bu süreçte kalıcı olmasını istediğiniz niyetlere odaklanmanın gücünü ortaya çıkaracak. Evet bunları biliyor olacaksınız. Yeni gelişmeler, yeni fikirler için, büyütmek için size zaman tanıyor olacak Satürn burada. Zorluklara rağmen kendinize güveni, çevrenizi yeni çevrelere dahil olarak bu blokajları görüp geliştirdiğiniz önemli bir yılın startını alacaksınız sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Yani yılın ikinci yarısı daha verimli bir süreç. Burada büyüyen, gelişen zorlukları görüp daha iyi adımlar attığınız bir yıl olacak Satürn ve Neptün'ün geçişi bu alanda. Ve tabii ki burada Ekim, Kasım, Aralık ayları ateş elementi etkin, hava elementi etkin demiştik bu yıl. Zaten Satürn yılı da deniyor. Ateş elementin etkisiyle fikirleriniz, eğitimler, seminerler, kararlarınızı ortaya çıkartmak için muhteşem bir yıl. Neptünle beraber burada harekete geç, hayalini kurduğun konularda düşüncelerini paylaş. Çevrende kişiler azalabilir, azalsın bırak, yenilenecek. İlişkilerinizde büyümek, hedeflerinizi ilerletmek üzere etkin noktalarda olacağınızı gösteriyor. Bazı çevreler azalacak. Evet demiştik yeni kararlarınızla daha kalıcı yenilikçi kişilerin içinde olacağınızı gösteren bir 2026. Ve 2026 yılında düşüncelerinizle, çevrenizle yenilendiğiniz yeni sorumluluklar ve kendinizi yepyeni alanlarda dönüştürdüğünüz bir yıl olacağını gösteriyor sevgili Satürn ve Neptün'ün bu güzel kavuşumu sizlere. Ve 2026 yılında Kova burcu için Satürn Neptün onunlaması geliyor. Düşüncelerimi cesaretle ifade ediyor. İletişimimde yeni, sağlam bir düzen kuruyorum. Fikirlerimle çevremi dönüştürüyor, ilhamımı kalıcı başarılara dönüştürüyorum diyor sizler için sevgili kovalar ve yükselen kovalar güzellikleriyle gelsin sevgiler. Merhaba sevgili balıklar, hoş geldiniz. Satürn, Neptün, 0 derece Koç kavuşumu sizlere neler getirecek? Önemli bir gündem 2026 yılından itibaren başlayarak 30 yıllık, 35 yıllık bir sürece imza atacak ve 165 yıl sonra Neptün'ün o ana döngüsü, o büyük zodyak çemberini tamamlaması olacak. Evet bu belki çok uzun bir zaman ama enerji frekansının tarihte ilk kez bilinen tarih içerisinde ilk kez Koç burcunda 0 derecede kavuştuğunu göreceğiz. Çok heyecanlı, çok dinamik bir geçiş olacak ve sizler için tabii ki biliyorsunuz geçen yıllarda Satürn Neptün'le beraber balıktaydı, sizin burcunuzdaydı. Çok zorladı, yordu. Duygusal olarak pek çok konuya girip çıktınız. En derinlerdeki noktaları keşfettiniz. Adeta yepyeni bir dönüşüme doğru gidiyorsunuz sevgili balıklar ve ikinci evinizde gerçekleşecek Satürn Neptün Koç'taki kavuşum 0 derece ile
Paranız, öz değeriniz, değer vurguları çok yükselişe geçiyor olacak sevgili balıklar. Evet, bu geçen yıllarda hedefleriniz, motivasyonunuz, ilhamınız, geçmiş konular, kendinizi adeta yeniden tanımladığınız bir süreçteydiniz. Arındınız, temizlendiniz, tamamlandınız. Adeta kendinizi yeniden yaratmaya başladığınız bu 2026 yılı girişi olacak. İkinci evinizde diyecek ki artık bu hayal ettiğiniz konuları harekete geçerek somutlaştır diyecek sizler için sevgili balıklar. Paranız, arzularınız, idealleriniz ivme kazanıyor olacak. Burada sizin için şanslı, olumlu, güzel bir süreçte ilerliyor. Yenilemek, düzenlemek, Satürn'ün ikinci evde kalıcı olarak, parasal olarak büyümeleri isteyecek sizden. Köklü biçimde ilerle diyecek Satürn. Burada bir takım zorluklar, limitlerini gör. Evet, parada seni kısıtlıyorum diyecek. Parada yapmak istediğin konularla ilgili biraz yavaşla diyecek. Neptün tabii ki bu alanda Şubat ayından itibaren bu büyük kavuşum gerçekleşiyor olacak ve varlığınızı yükseltmek istiyor. Kendinizi geliştirmek, aslında sadece parasal değil sevgili balıklar, manevi olarak çok güçlü, ilham kaynağınızı yükselten, çevreye ve insanlara yardımcı olma ilmenizi de yükseltecek. Siz sevgili balıklar fedakar, gerçekten pek çok konuda emek harcayan kişilersiniz. Sadece kendiniz için değil, çevredeki kişileri de etki alanınıza alarak paylaşmak isteyeceğiniz bir yıla işaret ediyor. Fakat Neptün burada hayaller ve ilhamlar gezegeni demiştik. Bir noktada kendinizi geliştirecek. Evet, yeteneklerinizi de geliştirecek Neptün Koç'ta ve harekete geçirecek. Daha önceden farkına varmadığınız yeteneklerinizi belki de keşfedecek ve insanlara ivme, motivasyon ve ilham sağlıyor olacaksınız. Ancak Satürn burada diğer taraftan sınırlarını gör diyecek. Arzularına, somut değerlere ortaya çıkmasını sağla diyecek. Öte yandan buradaki kıtlık bilincine de bir vurgu yapacak. Satürn Koç'ta işleri gerçekleştirmek için paran var mı? Yapmak istediğin konularla ilgili para kazanıyor musun? Bunları gerçekleştirmek için kişilerden somut olarak dönüş alıyor musun diye o içsel olarak, hani o içsel ebeveyn, içsel baba, diğer hani anne ve baba gibi ebeveynsel düşünceleri de ortaya çıkaracak. Ama burada hayallerini gerçekleştirmek için harekete geç diyen bir kimya var. Satürn ve Neptün'ün Koç'ta 0 derecedeki kavuşumu. Ve siz sevgili balıklar tabii ki Jüpiter yengeçteydi. 5. evinizdeydi. Çok güzel bir yerdeydi. Yatırımlarınız, çocuklarınız, güzel haberler, bireyler, etrafınızdaki kişilerden güzel haberler, paylaşımlar yaparak büyüteceğiniz bir yıla da işaret ediyor hemen yılın başında. Burada size destek sağlamaya devam ediyor. Özellikle su burcunda Jüpiter'in yengeçteki ilhamınızı, yeteneklerinizi ve bunları Satürn ve Neptün'de ortaya çıkartmanızı sağlayacak güzel, fırsatlı bir geçiş yapacak sizler için. Sizi büyüten, geliştiren bir yıl olduğuna işaret ediyor Satürn ve Neptün'ün bu noktadaki kavuşumu. Hem maddi hem manevi anlamda kazançlarınızı yaratmak için güçlü, yepyeni noktalara çekileceksiniz. Yepyeni eylemler, yepyeni paranızda yenilenmeler yaşayacağınız bir süreçte olacaksınız. Tabii ki bunlar genel yorum. Haritalarda çok farklı çalışıyor olacak sevgili balıklar. Yılın başında oldukça güçlü değişimler demiştik. İçsel olarak gelişecek. Öncelikle içsel olarak, sonra paranızın alanında önemli kararlar alarak seçimlerinizi geçmişe dönük noktalardan sıyrılarak, endişelerinizi yenerek hareket edeceksiniz. Paralarınızı arttırmak, paranızı yaratmak, paranızı, dışarıdan gelen paranızı, geçmişe ait olan dönem borçlarınızı yapılandırmak, burada beklenmedik sıra dışı fırsatları, haberleri ve gelişmeleri de sizlere getirebilir. Yılın başı sevgili balıklar hayırlı uğurlu olsun. Günlük iş, ev ortamlarınızda meşgaleleriniz artacak bir süreçte olacaksınız. Ve Nisan ayı zorlu bir ay sevgili balıklar. Tam ikinci evinizde pek çok konuda Koç stelyumu gerçekleşiyor. Mars da buraya girecek. Artık bütün hepsi bu alanda masraflar, harcamalar etkin bir şekilde görünüyor sevgili balıklar. Neye başlatıyorsanız, neye karar alıyorsanız lütfen Nisan'a dikkat. Burada büyükleriniz, öz kaynaklarınız, maaşınız, malınız, mülkünüz etkin bir şekilde değişecek. Umarım hayırlısıyla olumlu bir şekilde değişmeye vesile olur. Burada kişiler, aile bireyleri, belki dönüşler, masraf, toprak, bir takım durumlarda gelişmeler söz konusu. Fakat zorlu bir ay demiştik. Masraflara dikkat, kararlarınıza güvenmek, korku ve endişelerinizi
fark etmek için önemli bir ay olacak. Riskli girişimlerden kaçınmak çok önemli. Kazalar, yaralanmaları da lütfen Nisan ayında dikkat sevgili balıklar. Ve Satürn Koç retro hareketi 26 Temmuz'la 10 Aralık'ta yapacak. Bu süreçte tabii ki Satürn bu zorlukları azaltmayacak sevgili balıklar. Burada size yeni girdiğiniz gündemlerin problematik yapılarını gösterecek. Diyecek ki iş konusunda yeni bir atılım yaptın ama bak vergiler, borçlandırmalar ve masraflar var. Bunları gösterecek. Burada yine zorluklarla sizi yaşam sınavlarında bir üst oktava taşımak için yavaşlatıyor olacak. Buradaki kaynaklarınızı düzenle diyecek Satürn. Kontrolü sağla, burada biraz yavaşla diyecek açıkçası sevgili balıklar. Ve Ekim, Kasım, Aralık. Artık yılın sonuna geldik. Evet, Satürn burada hala retro yapıyor olacak ama Neptün'le beraber bu kavuşumu ateş etkili. Zaten bu yıl Ateş yılı, Satürn'ün yılı, harekete ve eyleme geçtiğiniz konularda zorluklara rağmen ilerleme yılı ve tabii ki yılın sonunda günlük işiniz, yaptığınız paranız, bunların tamamen değiştiğini görüyoruz. Burada sorumluluklar yükleniyorsunuz. Parada dönüşümler, aldığınız iş ve kariyer, mesleki alanda yeni gelişimlerle, dönüşümlerle hız kazanan, daha olumlu bir yerde olduğunuzu görüyoruz sevgili balıklar. Siz de bu yılın aslında şanslı burçlarından daha diğer burçlara göre olumlu noktada olduğunuz bir yerdesiniz. Bolluk, bereket, kazancınızla ilgili çevresel, özellikle yılın ikinci yarısında Jüpiter'in Aslan'a geçmesiyle pek çok dönüşümü sağladığınız, bolluğunuz, bereketi kişileri manyetik bir alanda kendinizi çektiğiniz bir döneme doğru ilerleyeceksiniz. Zorluklara rağmen diyelim. Ve 2026 yılı balık burcu için Satürn'ün Neptün olumlaması. Öz değerimi, bolluk bilincimi yükseltiyorum. Maddi manevi kazançlarım güvenle artıyor. Emeğimin karşılığını bereketle alıyorum. 2026 yılı sizlere bolluk, bereket ve neşesiyle gelsin sevgili balıklar. Görüşmek üzere sevgilerimle.